Astro Cafe'ye hoş geldiniz. Yeni bir haftada daha sizlerle birlikteyim. Ben Derviş Barbaros. Bu videoda 21 Ekim'de Terazi Burcu'nda gerçekleşecek yeni ayı değerlendirmeye çalışacağım etraflıca sizler için. Bakalım bu yeni ayın dünyaya yansımaları, Türkiye'ye yansımaları ve kişisel alanlarımıza yansımaları nasıl olacak? Sert etkilerle geldiğini söylemekte fayda var. Bu yeni ayın Ekim ayı geneline zaten daha önceki değerlendirmelerimize de baktığımızda zorlayıcı gelişmelerle bir Ekim ayı deneyimlediğimizi rahatça söyleyebiliriz. Şimdi gelelim detaylara hızlıca. 21 Ekim günü Türkiye Ankara saatiyle 15.27'de Terazi Burcu'nun 28. derecesinde bir yeni ay deneyimliyoruz. İzar sabit yıldızıyla kavuşumda gerçekleşecek ve an haritasında da Kova burcu yükseliyor. Buradan hemen Kova burcu temalarına bir bakalım çünkü Kova burcunun yükselişte olması demek bu temaları daha fazla gündemde görebileceğimize de işaret edecek diyebiliriz. Tabii ki Kova burcu bildiğiniz gibi daha entelektüel bir alana, daha insancıl konulara işaret eder. Buradan baktığımızda da yine keşiflerle ilgili, yaratıcılıkla ilgili, bağımsızlıkla ilgili, insanların değer yargıları, insani konuların aslında ne kadar değerli olduğu bir gündeme işaret edebilir. Bu gündemlerle karşılaşabiliriz. İsyanlar, özgürlük arayışları, bağımsızlık temaları, belki biraz çekişmeler, inatlaşmalar, yenilikçilik ve merhametle ilgili temalar daha fazla gündeme gelebilir diye düşünebiliriz. Dünya astrolojisinde neye işaret ettiğine bir bakmak gerekirse de tepelik, engebelik yerlere işaret ettiğini, yine taş ocaklarıyla bağlantılı olabileceğini, gündemlerin bu yönde yansımaları olabileceğini düşünebiliriz. Demir yollarıyla ilgili konular, yine televizyon, radyo, yayın istasyonlarıyla ilgili konular gündemde olabilir. Elektrik güç üniteleriyle ilgili konularda gündemde olabilir. Uranyum madenleri de yine gündem maddeleri arasında olabilir. Buradan yola çıkarak aslında yeni ayda bu konu başlıklarının yine ön planda olacağını tekrar edebiliriz. Terazi burcunda bir yeni ay deneyimleyeceğimizden dolayı da tabii ki burada hemen aklımıza gelecek olan şey hak, hukuk, yasalar, haksızlıklar, adaletsizlikler, bu alandaki dengesizlikler, eşitsizlikler olacaktır. Terazi burcu bildiğiniz üzere 7. evi yönetiyor ve 7. burç olarak dikkat çekiyor. İlişkiler, ittifaklar, ulusal ortaklıklar, ittifaklar tabii ki gündemde olacaktır bu süreçte. Uluslararası barış ve tam tersi belki de anlaşmazlıklar da söz konusu olabilir. Bir taraftan da uluslararası işbirliği temaları, belki diplomasi trafiğinin yine bu süreçte daha da hareketlendiğini gözlemleyebiliriz. Hukuk ve anlaşmalar, ortaklar, sevgililer arasında belki çekişmeler ya da uzlaşmalar, denge arayışları daha fazla da yine gündeme gelebilir. Tabii ki 7. ev Terazi burcu açık düşmanlıklarla da bağlantılıdır. Devlet düşmanlarıyla ilgili konularda devletler arası çekişmeler de dediğim gibi gündeme daha fazla gelebilir gibi duruyor. Türkiye an haritasında 8. evde gerçekleşecek olması bu yeni ayın tabii ki devletin borçları, varlıklarıyla ilgili konularda yeni gündemleri ortaya getirebilir. Yabancı finansal ilişkiler, gümrük vergileri, vergiler, gelir kaynakları, yatırımlar, sigorta şirketleri, güvenceler, sosyal güvenlik ve vergi politikaları tabii ki yine bu alanda değerlendirilebilir. Bu konularla ilgili belki de yeni yasal düzenlemeler yapılabilir. Bir dengeleme veya işte tam tersi yapılacak düzenlemenin bu konu başlıklarına yeni dengesizlikler, eşitsizlikler getirmesi de söz konusu olabilir. Emekli maaşları, sosyal yardımlar, vergi adaleti ve eşitsizlikleri, hak arayışları bu konu başlıkları arasında sayılabilir. 8. ev bir diğer taraftan da devlet başkanının kabinesi ve danışmanlarıyla da alakalıdır. Bu konularla ilgili de yine gündem maddeleri önümüze düşebilir. Kabinede değişiklikler, yeni yapılanmalar gibi veya bazı dengelerin kurulması gibi gündemlerde söz konusu olabilir.
Dolunay an haritasına baktığımız zaman Jüpiter'den uzak da olsa bir kare açı aldığını, 5. evden bir kare açı aldığını ve ikinci yani ekonomiyi temsil eden evde bulunan Kiron'dan da bir karşıt açı aldığını gözlemliyoruz. Bu etkileri göz önünde bulundurduğumuz zaman yeni ay döneminde para, borsa, bankacılık alanındaki gelişmelerin yeni vergilendirmeler, ekonomik düzenlemeleri beraberinde getirebileceğini ve bunun da ekonomiye yine olumsuz yansımaları olabileceğini söyleyebiliriz. Ekonomiyi, parayı ilgilendiren evlerin birbirlerine bu şekilde stresli bağlanması, ekonomik alanda zorlu bir yeni ay deneyimleyeceğimize işaret edebilir. Özellikle de döviz kurlarındaki yükselişten gayet net bahsedebiliriz. Türkiye'nin natal haritasındaki Jüpiter üçgenini göz önüne aldığımız zaman bu alanda önemli yükselişler fark edilebilir. An haritasında dikkat çeken bir kavuşum da söz konusu. Merkür ve Mars yine bu dolunay haritasında kavuşumda olacaklar. Bir gün öncesinde kavuşacaklar ama dolunayda hala etkilerini hissedebileceğiz. Haritada 9. evde olacaklarından dolayı da uluslararası bir çatışma veya yeni bir karar alınma ihtimali de söz konusu olabilir. Burada aslında daha önceden iyi planlanmış, derinlemesine düzenlenmiş, detaylıca düzenlenmiş bazı plan, anlaşma, sözleşme gündemleriyle de karşılaşabiliriz. Ancak tabii ki Mars'ın askeri konuları temsil etmesi, Merkür'ün de yine burada hızlıca verilebilecek bir karara işaret ediyor gibi davranma ihtimalini de göz önünde bulundurursak 9. ev yani uluslararası alanda önemli bir çatışma veya çatışmaya, savaşa dahil olma kararı gündeme gelebilir gibi duruyor. Burada Akrep Burcu'nda etkiyi ele aldığımızdan dolayı tüm ev sisteminde de bu etkiyi 10. evde değerlendirebileceğimizden dolayı yönetim kadrolarında da yeni bir yapılanma sürecine girilebileceğini öngörebiliriz. Her türlü Türkiye bu yeni ayla birlikte farklı alanlarda yeni girişimlerde bulunabilir. Umalım ki özellikle çatışma noktasında olumsuz bir gelişmeyle karşılaşmayalım. Haritanın geriye kalan açılarını da incelediğimiz zaman Jüpiter-Kiron karesinin 3-6 ev aksına işaret ettiğini gözlemliyoruz. 6. ev askeri konularla, savunmayla ilgili. Jüpiter inançlar, dini konular ve genişlemeyi temsil ediyor. Ayrıca Balık burcunun da klasik yöneticisi, öte yandan Akrep burcu da bir su grubu burcu. Denizler ve denizlerdeki kaynaklarla ilgili yapılanma kararı verilebilir. Buradaki haklarımızla ilgili yine anlaşmalar veya çatışmalar gündeme gelebilir. Jüpiter, Satürn ve Mars, Merkür kavuşumunun birbirlerine üçgen açıyla bağlanmaları, karasularımız, denizlerdeki kaynaklarımızla ilgili gündemlerinde yeni ayla birlikte daha fazla gündeme gelme ihtimaline işaret ediyor. Ayrıca yeni ayın da 9-3 ev aksında Kiron'la karşı karşıya gelmesi, sınır komşularımızla bazı streslerin de gün yüzüne çıkabileceğini denizler üzerinden değerlendirirsek en başta Yunanistan'la bazı gerilimlerin gündeme gelebileceğini söyleyebiliriz. Burada konudan uzaklaşmadan Yunanistan haritasına baktığımız zamansa yeni ayın ülke haritalarında Kiron-Uranüs karşıtlığını tetikleyeceğini gözlemliyoruz. Burada Kiron çok önemli bir role sahip çünkü Yunanistan'ın Kiron döngüsü de yeni ayın hemen öncesinde başlayacak. Geçmişe gittiğimizde Yunanistan'ın bir önceki Kiron döngüsünün 1974 Temmuz ayına denk geldiğini gözlemliyoruz ki 20 Temmuz Barış Harekatı 1974 yılında gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs'a bir çıkarma başlattı ve Yunanistan burada Enosis planını gerçekleştirmek bir kenara dursun, adanın bölünmesine de neden olmuştu. Tabii o dönemde Uranüs ve Kiron döngüsü aynı anda yaşanmıştı ancak bu yeni ayla birlikte Jüpiter, Kiron ve Uranüs arasında bir T kare açı kalıbı oluşacağını da gözlemliyoruz. Denizler, savunma ve askeri konularda yeni girişimlerde bulunma ihtimalleri söz konusu olabilir. Eğer Yunanistan, karasular, Kıbrıs veya denizlerdeki kaynaklar üzerinde bir girişimde bulunursa bu yeni ay döneminde
kaybedecek taraf olacağını bilerek hareket etmesinde fayda var. Yunanistan açısından tarihin tekerrür edebileceği bir yeni ay dönemi olabilir. Tabii bu açıyı farklı bir açıdan da değerlendirirsek, halkın, çalışan kesimin isyanı, muhalefetin çıkışı gibi konularında Mitsotakis hükümetini zorlayacağı gündemlerle aslında Yunanistan'ı yine haberlerde gözlemleyebiliriz. Türkiye natal haritası üzerinden değerlendirmelere devam edecek olursak, 5. evdeki Satürn-Merkür kavuşumunu etkileyen bir yeni ayla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz ve yeni ayın karşısında Satürn-Merkür kavuşumunun karşısında da Kiron'u gözlemliyoruz. Karşıt bir açıyla bu kavuşuma eşlik ediyor. O nedenle de para, borsa, finans, bankalar, eğitim ki bu alanda zaten yeni bir karar açıklanmıştı geçtiğimiz günlerde. Sanatçılar, basın mensuplarıyla ilgili yeni bir takım stratejiler açıklanabilir. Yeni sınırlandırıcı önlemler alınabilir. Türkiye'nin imajı ve itibarını zedeleyecek gelişmelerle karşılaşılabilir bu anlamda. Ayrıca Kiron, Satürn, Merkür ve Jüpiter'in sert açılarla birbirlerine bağlanması, savunma, askeri konular, güvenlik, çalışanlarla ilgili sağlık sektörüyle ilgili önemli gelişmelerin de gündeme gelme ihtimaline işaret ediyor. Türkiye natal haritasında natal Neptün'ün de Mars-Merkür kavuşumuyla karşı açı yapması, denizler ve denizlerdeki kaynaklarla ilgili yeni bir karar veya girişimin başlaması söz konusu olabilir, ancak bulundukları ev konularıyla da ilgili değerlendirirsek ekonomide kayıplarla, dolandırıcılıklarla, spekülasyonlarla ve ifşalarla da değerlendirilebilir. Bu yönde de gündemlerle karşılaşabiliriz. İflasla ilgili haberler de gündeme gelebilir. Türkiye ve Yunanistan'ın güneş dönüşü haritalarına da baktığımızda yine gerilim ihtimalinin yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Merkür ve Mars kavuşumunu kısaca bir ele almak gerekirse, Mars ve Merkür'ün kavuşumu aslında halk arasında heyecan, yüksek tansiyon ve öfkeli tartışmaları, anlaşmazlıkları beraberinde getirebilir. İftiralar, suçlamalarla ilgili konular gündemde olabilir yine. Özellikle sağlıkla ilgili, sinirsel hastalıklarla ilgili gündemlerle karşılaşılabilir. Yine doğa olayları açısından değerlendirildiğinde de gök gürültülü, sağanak yağmurlarla karşılaşılabilir. Depremlere karşı yine biraz dikkatli olunması da gerekebilir. Öte yandan ticaretle ilgili konularda, seyahatle ilgili konularda da dikkatli olunmasını tavsiye edebiliriz. Türkiye haritasında 5. eve geri dönecek olursak, yeni ay daha fazla ekonomik gelişmeler, para, borsa, finans piyasalarında bir denge arayışıyla gündemlerle karşılaşacak diyebiliriz tekrardan. Volatile ihtimali yüksek olacaktır, dalgalanmalar yüksek olacaktır bu süreçte. Diğer taraftan Jüpiter'in etkisiyle para piyasalarında kredilendirmelerde artış gözlemlenebilir. Ayrıca mutlaka değer artışları da gözlemlenecektir. Bu alanlarda atılacak adımların ülke ekonomisine, bütçesine olumsuz etkileri olabilir ne yazık ki. Halkın refah seviyesini olumsuz etkileyecek gelişmeler devam edebilir. Piyasalarda alarm zilinin çaldığı bir yeni ay dönemi geçirebiliriz. Hisse senedi fiyatlarında ani düşüşlerle karşılaşılabilir. Piyasalarda ciddi düşüşler gözlemlenebilir. Dolandırıcılıklara karşı özellikle kripto para piyasasında dikkatli olunması gerekiyor. Döviz kurlarında da yine yükselişler gözlemlenebilir. Ekonomik alanda aslında bir kaosun işaretçisi olabilir bu yeni ay. İzar sabit yıldızıyla kavuşumda olduğundan bahsettik bu yeni ayın. Peki İzar sabit yıldızı ne gibi etkiler getirebilir? Buna da bir bakalım. İzar aslında yeni düzenlemeler, yeni yönetimlerle ilgilidir. Demek ki bu alanda az önce bahsettiğimiz o tüm konu başlıklarında Türkiye temelinde belki işte karasularımız, denizlerdeki kaynaklarımız, ekonomi ve diğer konu başlıklarında yeni yönetimler, yönetmelikler, düzenlemeler, uzun vadeli planlamalar gündeme gelebilir. Muhafazakar politikaların daha fazla gündemde olacağını,
Kurumsal yapıların korunmasına yönelik daha fazla girişimlerin belki yine gerçekleşme ihtimali de söz konusu olabilir ama aslında yeni ayın o Türkiye haritasındaki stresli açılarını düşünürsek belki bu alandaki yetersizliklerimiz de daha fazla ön plana çıkabilir. İzar Terazi burcunda bulunduğu için genel olarak denge, adalet, diplomasi ve uluslararası ilişkiler konularına da etki edecektir. Uluslararası anlaşmalar, finansal müzakereler, döviz ve diplomasi ile ilgili konuların daha gündemde olacağını gözlemleyebiliriz. Güçlü çalıştığı zaman barış, çatışma dengesi, uzlaşma, gerilim ekseninde belirleyici olabilir. Botes takım yıldızına ait bir sabit yıldız aslında İzar. Temelde de Botes'in temalarının vurgulanacağını söyleyebiliriz. Botes yaşlı, bilgin, bilge bir adamı temsil ediyor. İlkeler, temel nedenler, teoriler, ideolojiler ve geçmişin geleceği nasıl etkilediğiyle ilgili aslında. Bu da oldukça önemli. Yani aslında Türkiye'nin geçmişinin bugüne yansımalarını veya geçmiş dönemdeki aksiyonların bugüne yansımalarını daha net gözlemleyebileceğimiz bir süreç deneyimleyebiliriz. Bu takım yıldız planlama gerektiren her türlü konuya da işaret edecektir. Diğer taraftan etkilenen kişiler kim olacak diye baktığımızda daha fazla yöneticiler ve yönetici kadroları olacağını gözlemliyoruz. Tabii ki eski kadim kaynaklarda şöyle söyleniyor: halkın koruyuculuğu, büyük evlerin ve hazinelerin muhafızlığı, başkasının evinin bakımıyla sınırlı işler deniyor. Buradan da bizler konuyu ekonomi temelinde düşünürsek demek ki Ekonomi Bakanlığı ve ekonomiyi yönetenlerle ilgili gündemleri daha fazla gündemde görebileceğiz gibi duruyor. Diğer ülkelere geçecek olursak İran'a baktığımız zaman İran haritası yine önemli etkiler alacaktır. Aslında geçtiğimiz videolarda İran'da bir çatışma riskinden bahsetmiştim. Bu videoyu biraz erken bir tarihte çektiğimden dolayı İran'da şu anda gündemde tam olarak ne olup bittiğini bilemeyebilirim. Sıcak gelişmelerle bağdaştırmak biraz zor olabilir ama burada özellikle ev konuları üzerinden ne gibi gündemlerin ortaya çıkabileceğinden bahsedebiliriz. Üçüncü evde gerçekleşecek olan bir yeni ay ki üçüncü ev komşu ülkelerle ilişkilerle bağlantılı bir alandır. Yeni ay İran ülke haritasında Jüpiter'le kare yapıyor. İran'da kontrol dışı gelişmeler ve perde arkasında tasarlanan yeni girişimlerin gündeme yansımalarıyla karşılaşabiliriz. 2-8 ev aksında ay düğümleri döngüsünü yaşayan İran ekonomi, yönetim, ülkenin borçları ve temelde maddi konularda kadersel gelişmelerle gündemde olabilir. Merkür-Mars kavuşumunun natal Uranüslerinin üzerinde olması iç meselelerinde önemli gelişmeleri tetikleyebilir. Uluslararası ittifaklar ve ülkenin düşmanlarıyla ilgili önemli bir aksiyon alınması söz konusu olabilir. Özgürlük mücadelesinin başlayacağı bir girişimle de karşı karşıya kalınabilir aslında. Burada tabii ki ülkeye yönelik bir saldırı ihtimalinden de yine bahsedilebilir. Güneş dönüşü haritalarında da Güney Ay düğümünün yükselen noktasındaki konumu Ekim ayına işaret etmesi ve karşısında ciddi bir gezegen diziliminin olması savunma, ittifaklar, düşman ülkeler konu başlıkları arasında gerilimi yükseltebilir. Transit Jüpiter'in ise haritanın tepesinde Mars'la kavuşumda olması ve 6. evdeki Satürn'le üçgen yapması savunma, askeri konularda hareketliliğe işaret ediyor olabilir. İlerletilmiş haritalarında da Ekim ayında Jüpiter'in etkisinin daha güçlü hissedileceğine yönelik göstergeler var. Yine burada da kontrolden çıkan işler, durumlar, savaş enerjisinin yayılması gibi etkilerin gerçekleşme ihtimali güçlü gibi görünüyor. Tabii ki karşı cepheye geçecek olursak, İsrail'e bir bakacak olursak, yeni ay İsrail ülke haritasının 1. evinde gerçekleşiyor ve
11. evlerindeki Mars ve 3. evlerindeki Jüpiter'le üçgen açı yapıyor. Harekete geçirici bir yeni ay olacağını söyleyebiliriz aslında. Ancak Mars-Merkür kavuşumunun 2-8 ev aksında Kiron ve Güneş karşıtlığını tetikleyecek olması ekonomik anlamda da büyük zararlar görebileceklerine işaret ediyor. Haritanın tepe noktasındaki Jüpiter'in de 7. evlerindeki Kiron'la sert açısı İsrail karşıtlarının ülkeye zarar getirebilecek gündemlerle karşılaşma ihtimalimize de işaret ediyor. 12. evde Venüs-Neptün kavuşumunun natal Merkürlerine üçgen yapması, gizli yanıltıcı perde arkasında yapılan anlaşmaların gündeme gelebileceğine işaret ediyor. Güneş dönüşü haritalarında da yeni bir girişimde bulunma ihtimallerine işaret eden göstergeler, bu girişimlerin ülkenin zararına olacağını ve özellikle Netanyahu'nun muhalefet karşısındaki gücünü daha da azaltabileceğini değerlendirebiliriz. Progress haritalarında da Ay ve Mars'ın kare açısı İsrail'in bu dönemde hala daha saldırgan bir politika izleyeceğine işaret ediyor. Artık dini soykırım mı dersiniz, onların ideolojimizi dersiniz, ancak göstergeler bu dönemde beklenmeyen saldırıların da ihtimaline işaret ediyor. İsrail savaşı büyütecek girişimlerde bulunmaya devam edebilir. Avrupa'ya bir geçiş yapalım. Avrupa'da da Fransa ve Almanya gibi dev ekonomilerin artık ciddi bir sarsıntı geçirdiği bir döneme girdiklerini gözlemliyoruz. Fransa yeni ay haritasına baktığımız zaman Macron'un yeni kabine kararı halk tarafından belki destek görebilir bu süreçte. Mars-Merkür kavuşumunun olumlu açıları bu yönde olumlu bir etki yaratabilir. Özellikle yeni ay öncesinde tekrar eden hükümet krizine yönelik olumlu etkiler görülebilir. Bugüne dek hükümet kurmak için kendi partisinden görevlendirmeler yapan Macron bu kez muhalefete şans verebilir gibi görünüyor. Ay düğümleri döngüsünü deneyimleyen Fransa'nın kaderini değiştirecek gelişmeler gündemde olacak. Özellikle önümüzdeki süreçte protestoların ve dış politikadaki tutumunun Macron'un elini zayıflatması ihtimal gibi görünüyor. Fransa'nın o güçlü ekonomik imajının ciddi bir itibar kaybıyla sonuçlanacağı bir döneme doğru ilerleniyor. Progress haritalarına baktığımız zaman Fransa ekonomisinin ciddi bir küçülmeye doğru ilerlediğini görebiliriz. Yeni yaşına giren Fransa bu yıl iç sorunlarla baş etmek zorunda olacak. Özellikle 2026 yaz aylarında da bu gerilimi çok daha güçlü hissedebiliriz. Krizler, kabine değişiklikleri, emeklilik hakları, sosyal yardımlar, devletin borçları ki en önemli konu da bu olacak. Fransa'nın mücadele edeceği başlıklar arasında olacak ve ilerletilmiş haritada da yaz aylarında Fransa'da gerilimin oldukça yüksek olabileceğini söyleyebiliriz. Yeni ayda muhalefet lehine bir karara halkın sıcak bakması söz konusu olabilir, ancak bu dahi protestoların önünü kesmeyecek gibi görünüyor. Almanya'ya geçecek olursak, ekonomik anlamda ciddi bir zorlanma döneminden geçen önemli ülke Avrupa'da yeni ay Almanya haritasında 4. evde gerçekleşecek ve 12. evlerindeki Kiron'la kare açıda olacak. O nedenle de hesapta olmayan ve halkı olumsuz etkileyecek gelişmeler söz konusu olabilir. Yeni ay öncesinde de bir önceki videoda belirttiğim gibi yeraltı suç örgütlerinin saldırıları, suikast girişimleri gündeme damga vurabilir. Haritada genel olarak açılar olumlu gibi görünse de özellikle Alman hükümetinin emeklilik, sosyal yardımlar gibi konularda ortaya attığı yeni önerilerin halk tarafından tepkiyle karşılanacağı bir döneme giriyor olabilirler. Güneş dönüşü haritasına baktığımız zaman da yine hükümetin alacağı kararların tepkilerle karşılanma ihtimali yüksek gibi görünüyor. Yeni ay sonrasında Almanya borsasının para, finans, bankacılıkla ilgili alanlarının da olumsuz etkiler alabileceğini söyleyebiliriz. Yeni ay öncesinde yeni bir hükümet krizinin patlak vermesi de söz konusu olabilir. Çalışan kesimin haklarıyla ilgili ya bir belirsizlik ya da bir hayal kırıklığı veya bir aldatmaca da söz konusu olabilir. Sağlık sektörü, ilaçlar, yasaklı maddelerle ilgili gündemler söz konusu olabilir. İlerleyen 3 aylık süreçte yine çalışanlar ve onların yasal hakları ve bu yasal hakların kısıtlanmasıyla ilgili önemli gündemlerle karşılaşabilir.
Diğer taraftan İran üzerinde önemli gelişmeler olabileceğini düşünebiliriz. Yine iz düşüm haritası da İran üzerinde bir hareketliliğe işaret ediyor. Endonezya, Bangladeş, Tayland gibi bölgelerde de yine önemli gelişmeler, belki de bazı streslerin yaşanabileceğini de düşünebiliriz. Yani doğuda da bir stresin bu yeni ayla birlikte hareketlenme ihtimali söz konusu gibi duruyor. Bir diğer taraftan yeni ay hattının baktığımızda özellikle Hindistan üzerinden geçmesi ve Kiron ASC noktasının da yine bu alandan geçmesi bu bölgede de bazı olumsuz durumların yaşanma ihtimaline işaret ediyor. Mars-Merkür kavuşum hattı az önce de belirttiğim gibi özellikle Bangladeş-Nepal bölgesine işaret ediyor. Uranüs hattı yine bu bölgeye işaret ettiği için bu alanlarda yeni ayaklanmalar veya belki de yeni beklenmedik olumsuz gelişmelerle de karşılaşılabilir. Tabii ki depremler de yine gündeme gelebilir gibi duruyor. Şimdi geçelim burçlarınız üzerinde yeni ayın etkilerinin ne olacağını değerlendirmeye. Sevgili yükselen koçlar ve koç burçları, yeni bir videoyla daha karşınızdayım. 21 Ekim'de Türkiye Ankara saatiyle 15.27'de İzar sabit yıldızıyla Terazi burcunun 28. derecesinde önemli bir yeni ay deneyimliyoruz. Bakalım bu yeni ay sizin hangi yaşam alanlarınıza nasıl etkiler getirecek? Detaylara gireceğiz. Öncesinde kanalıma abone değilseniz abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınız, ufak tefek sorularınız olursa cevaplıyorum. Çok detaylara girmemeniz gerekiyor. Bunun altını tekrar çiziyorum. Çünkü altını çizmeme rağmen bütün harita detaylarınızı yazarak benden yorum bekliyorsunuz. Bu sorulara cevap vermem çok olası değil. Umarım beni anlayışla karşılarsınız. Diğer taraftansa yine harf seçeneği hesabınızda aktifse harf seçeneğini kullanarak da videonun daha geniş kitlelere önerilmesine destek verebilirsiniz. Gelelim yeni ay haritanıza. Sizin karşı evinizde, 7. evinizde gerçekleşecek bir yeni ay söz konusu. Temel anlamda yeni aylar, yeni girişimler yapmak adına güzel zamanlardır, doğru zamanlardır diye düşünebiliriz. Tabii ki önemli, güzel başlangıçlar yapabiliriz ama ne yönde nasıl başlangıçlar yapmamız gerektiğini haritanın geneline baktığımız zaman daha net bir şekilde de yorumlayabiliriz. Burada 28. derecede Terazi burcunda bir yeni ay deneyimleyeceğimizden dolayı temelde evlilik, ilişkiler, özel hayat, ortaklı işler, rekabetli olduğunuz konular, diğer taraftan belki yasal süreçleriniz ya da taşınma gibi süreçleriniz varsa bunlarla ilgili aslında yeni bir başlangıç yapma ihtimalimiz, güzel bir başlangıç yapma ihtimalimiz söz konusu sevgili yükselen koç burçları temelde. Ay sizin 4. evinizi de temsil ettiğinden dolayı özel hayat, ev, yuva, barınma konuları belki bu yeni ay sürecinde daha fazla ön plana çıkabilir ve yeni bir başlangıç yapmak isteyebilirsiniz, yeni bir girişim yapmak isteyebilirsiniz. Burada İzar sabit yıldızı da tetiklendiğinden dolayı bu yeni ayla birlikte işte tam da bu konularda yeni bir planla, yeni bir düzenleme ile yeni bir başlangıç yapma ihtiyacınızı daha net gözlemleyebilirsiniz yeni ay sürecinde. Yeni ayın maruz kaldığı açılara da dikkat etmemiz gerekecek tabii ki. Her ne kadar birebir olmasa da uzaktan da olsa bu açılar tabii ki yeni ayın öncesinde tetikleneceğinden dolayı dikkatli olmamız gerekecek. Çünkü 4. evimizdeki Jüpiter Kiron'la bir kare açı yapıyor. Bir diğer taraftan da yeni ayla da kare açıyla bağlanıyor ve Kiron'u bu yeni ay karşıt açıyla görüyor. Özellikle özel hayatımıza, evliliğimize, aile hayatımıza, ilişkilerimize bakış açımız, değer yargılarımız bu süreçte biraz problem yaratabilir. Yeni bir başlangıç yapacaksanız bu konuları çok daha adil, eşitlikçi bir şekilde ele almanız gerekecektir. Olması gerektiği gibi değerlendirmeniz gerekecektir. Öte yandan da ilişkide sorun yaratabilecek gölge yanlarınız varsa bunları da dikkate alarak hareket etmeniz gerekecektir. Kendi kişisel özellikleriniz bazı sorunlar yaratıyorsa bunlarla da yüzleşip bunları da kabul edip belki de biraz
dengelemeye çalışarak hareket etmeniz size fayda getirebilir sevgili yükselen Koç burçları. Kiron'la Jüpiter'in kare açı yapması yine burada özellikle de kendinize, itibarınıza, imajınıza zarar vermeyecek girişimlerde bulunmanız sizin için faydalı olacak gibi görünüyor bu süreçte. Yeni ayla Kiron'un karşıt açıda olması özellikle az önce bahsettiğim evlilik, ilişki, özel hayat, ev, yuva gibi konularda daha önce yaptığınız hataları tekrar etme ihtimalinize işaret ediyor. O yüzden bu yeni ayı deneyimlemeden önce bir bakın bakalım. Daha önce ilişki, evlilik, belki yine ortaklı işler, rekabetli olduğunuz konularda size zarar veren, itibarınızı zedeleyen ne gibi gelişmeler oldu? Bu olaylardan, durumlardan sizler nasıl zarar gördünüz? Bunu bir değerlendirin ve buradan bir ders çıkarımı yapın ve yeni ayda da aslında yeni bir planlama, İzar Sabit Yıldızı'nın o yeni planlama, yeni düzenleme enerjisiyle tüm bunları da hesaba katarak bir harekette bulunun, yeni bir girişimde bulunun derim sizler için sevgili yükselen Koç burçları. Yeni ay haritasının bir diğer önemli açısını ise Merkür ve Mars gerçekleştiriyor. Merkür ve Mars da 8. evinizdeki seyirlerine devam ediyorlar. Aslında önemli, iyi düşünülmüş, derinlemesine düşünülmüş, belki bir diğer taraftan aceleye de gelmiş olabilir Mars ve Merkür'ün o hızlı enerjisi ama ben bu gezegenlerin Akrep Burcu'nda bulunmasından dolayı çok hızlı hareket etmesi ya da düşünmeden hareket etmesi yerine tam aksine konuları derinlemesine alarak, değerlendirerek ve biraz da daha bir stabilite getirecek şekilde hayatınıza bazı konularda yeni girişimler yapma ihtimalinize işaret ettiğini düşünüyorum. Bu ticaret olabilir, bir eğitim almak olabilir, çalışma hayatınızla ilgili olabilir ama mutlaka önemli bir karar da alacaksınız gibi duruyor. Özellikle bu konularda bir kriz, bir problem varsa yine alacak verecek nafaka, kredi, ortak gelirler, giderler, pasif gelirler, ortak değerlerle ilgili bazı problemler varsa da bu problemleri aşmak için iyi düşünüp taşınıp elle tutulur sonuçlar alabileceğiniz güzel bir girişim yapma arifesinde de olabilirsiniz sevgili yükselen Koç burçları. Haritaya baktığımızda Satürn'ün hala gerilemeye devam ettiğini gözlemliyoruz. Satürn ve Jüpiter arasındaki o üçgen açıda gitgide netleşiyor. O yüzden az önce belirttiğim gibi sizler gölge yanlarınızla belki de yüzleşmekten kaçtığınız yönlerinizle yüzleştiğiniz takdirde bu süreçte özel hayatınız, aile hayatınız, belki de kariyeriniz ya da bu konuların geleceğiyle ilgili çok daha olumlu adımlar atabileceğiniz bir süreç deneyimleyebilirsiniz sevgili yükselen Koç burçları. Venüs ise Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. O yüzden evliliğiniz, ilişkinizle ilgili de olumlu, pozitif etkiler almaya açıksınız. Venüs burada kendini güçlü hissediyor. Bu yeni ay haritasında herhangi aktif bir açısı olmaması nedeniyle de iyicil etkisini daha güçlü hissedebiliriz gibi değerlendirilebilir. Temel anlamda bu yeni ay haritası bizlere yeni başlangıçlar için güzel bir enerji sağlayacak. Az önce belirttiğim detaylara dikkat ediyoruz mutlaka. Özellikle gölge yanlarımızı biraz dengeleyerek hareket etmemiz, onlarla yüzleşerek hareket etmemiz ve bu yeni ayda bir adım atacaksak da bunun bize ve imajımıza, itibarımıza zarar vermeyecek şekilde geçmişten aldığımız dersleri de hesaba katarak yeni bir girişim yapmamız gerekliliğine işaret eden bir yeni ay, böylece de özetlemiş olalım. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen boğalar ve boğa burçları, yeni bir video ile karşınızdayım. 21 Ekim'de Türkiye Ankara saatiyle 15.27'de Terazi burcunun 28. derecesinde İzar Sabit Yıldızı'yla kavuşumda bir yeni ay deneyimliyoruz. Bakalım bu yeni ay sizin hangi yaşam alanlarınıza nasıl etkiler getirecek? Videonun detaylarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz, abone olarak beni desteklemek isterseniz abone olabilirsiniz. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Yine ufak tefek çok detaylı olmayan sorularınıza yanıt vermeye çalışıyorum. Altını tekrardan çiziyorum ama
Buna rağmen çok detaylı harita önerileriyle karşıma geliyor sorularınız. Bunları yanıtlamam benim için büyük bir zaman alıyor. O yüzden de her zaman yanıtlayamıyorum. Yanıt veremediğim kişiler olduysa lütfen kusuruma bakmasın. Diğer taraftan da yine Hype seçeneği hesabınızda aktifse Hype seçeneğini de kullanarak videonun daha geniş kitlelere önerilmesine destek verebilirsiniz. Şimdiden herkese teşekkürler. Bakalım bu yeni ay size nasıl etkiler getiriyor sevgili yükselen boğa burçları. Yeni ayı sizler 6. evinizde deneyimleyeceksiniz. 6. evinizde deneyimleyeceğiniz bu yeni ay sağlığınızla ilgili, gündelik aldığınız, verdiğiniz hizmetlerle bağlantılı, çalışma hayatınızla ilgili, evcil hayvanlarınızla ilgili, gündelik sorumluluklarınız, yükümlülüklerinizle ilgili yeni bir başlangıç yapabileceğinize işaret ediyor. Aslında yeni aylar zaten temelde yeni bir başlangıç yapmak için güzel zaman dilimleridir ama dikkat etmemiz gereken hususları da diğer gezegenlerle yaptığı açılar belirleyecektir. Bunları da birazdan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Demek ki bizler bu konu başlıklarıyla ilgili bir girişim yapmak istiyorsak yeni ay sürecini değerlendirebiliriz. Ay baktığımız zaman özellikle sizin 3. evinizi temsil ediyor. Yani az önce belirttiğim gibi çalışma hayatımız temelinde iletişim, ulaşım, eğitim, yine ticaret konuları gündemde ise bu konularla bağlantılı olarak yeni girişimler yapabiliriz. Belki network'ümüzü geliştirmek, genişletmek adına adımlar atabiliriz. Ya da bir yerlere seyahat etmemiz gerekiyorsa, eğitim almamız gerekiyorsa bunları planlayabiliriz, organize edebiliriz. İzar sabit yıldızıyla kavuşumda gerçekleşen bir yeni ay olduğundan bahsettik. İzar sabit yıldızı da yeni planlamalar, düzenlemeler anlamına dikkat çekiyor. O yüzden de bu konularla ilgili yani 6. ev konularıyla ilgili bağlantılı olarak dolaylı olarak da 3. ev konularıyla ilgili yeni düzenlemeler yaparak yeni ay enerjisini değerlendirebiliriz açıkçası sevgili yükselen boğa burçları. Bir diğer taraftan da güneş de yine 4. evinize işaret ettiğinden dolayı özel hayatınız, aileniz ve bu gibi sorumluluklarınızla ilgili de aynı şekilde yeni düzenlemeler yaparak yeni bir başlangıç yapmanın doğru zamanı olduğuna işaret ediyor gökyüzü. Ancak ve ancak bu yeni ay uzaktan da olsa Jüpiter ve Kiron'la da etkileşim içerisinde ve stresli bir etkileşim içerisinde. Jüpiter az önce bahsettiğim gibi 3. evinizde. O yüzden de çalışma hayatımızla ilgili bizler biraz dikkatli olmak durumundayız bu süreçte. Bu alanda krizler varsa, özellikle çalışma hayatımızın bize gelecekte neler getirebileceğini de hesaba katarak bazı adımlar atmak istiyorsak, bazı değerlendirmelerde bulunuyorsak bunlara dikkat etmemiz gerekecektir. Karşımıza bir sorun çıkıyorsa, bir kriz yaşıyorsak özellikle bu süreçte bunu doğru değerlendirdiğimizden, doğru yargıladığımızdan da emin olmamız gerekiyor. Belki de kendimizde neleri değiştirmemiz, dönüştürmemiz gerekiyor. Bunu da dikkate almamız gerekecek sevgili yükselen boğa burçları ve buradan yola çıkarak aslında mesleğimiz, kariyerimiz ve bu konuların geleceğini daha da net görebileceğimiz bir senaryo belirleyebiliriz kendimize. Diğer taraftan Jüpiter'in Kiron'la da kare açısı söz konusu. Net bir kare açı olması önemli. Bu alanlarda kontrol dışı gelişmeler söz konusu olabilir. Özellikle gölge anlarınızın az önce Koç burcunda da belirttim. Aslında biraz benzer temalar gibi görünüyor ama farklı evler söz konusu. Sizler eğer kendi kendinize zarar verdiğiniz ve bunu fark etmediğiniz bazı durumlar yaşıyorsanız bu yeni ayla birlikte aynı konuların gündeme gelme ihtimali de söz konusu olabilir. Özellikle sevgili yükselen boğalar sağlığınıza ekstra dikkat etmeniz gerekebilir. Çünkü Kiron'la yeni ay karşıt. 6 ve 12. evler sağlığımızla ilgili konulara da işaret eder. Yani belki bir ihmalinizden, çok üzerine düşmediğinizden ya da görmezden geldiğiniz bir sağlık sorununuz bu yeni ay sürecinde yeniden hareketlenebilir ve bu size bir sorun yaratabilir.
Özellikle yine iletişim, ulaşım, eğitim, mesleki konularda da bizler geçmişte ne gibi hatalar yaptık? Bunu da biraz görmemiz, bununla yüzleşmemiz ve yeni ayda bir planlama yapacaksak, yeni bir girişim yapacaksak bunlardan dersimizi de çıkararak hareket etmek durumunda olmalıyız sevgili yükselen boğa burçları. Kiron'un yeni ayla karşıtlığı, Jüpiter'le kare açısı ve bir diğer taraftan da yine yeni ayında Jüpiter'le kare açısı bize dediğim gibi hem değer yargılarımız, ön yargılarımız temelinde yanlış kararlar, yanlış adımlar atma ihtimalimize işaret ederken Kiron'la karşıt açıda olması da kendimizden kaynaklanan, görmekten kaçındığımız gölge yanlarımızın problem yarattığı durumlarla yeniden yüzleşme ihtimalimize işaret ediyor. Demek ki tarih tekerrür edebilir. Bir dönün bakın geçmişinizde daha önce ne gibi sorunlar yaşadınız ve bunun kaynağı sizdiniz, kendinizle yüzleşemeyişinizdi. Bunu bir gözlemlemeniz gerekiyor sevgili yükselen boğalar. Zira yeni ayda aynı hatayı tekrar edebiliriz. Hatta yeni ayın öncesinde bu hata gün yüzüne çıkabilir ve bunu da belki çözümlemek adına doğru adımlar atmanız gerekebilir. O yüzden dikkat dikkat diyor bize gökyüzü. Yani geçmişte yüzleşin, geçmişteki hatalarınızdan dersinizi alın ve o şekilde yeni bir planla yolunuza devam edin. Özellikle de bu kariyer ve çalışma hayatınızla ilgili konulardaysa ve sağlığınızla ilgili konulardaysa. Gökyüzünün dikkat çeken bir diğer açısı özellikle bu yeni ay haritasında Merkür ve Mars'ın kavuşumda olması. Merkür ve Mars 7. evinizde kavuşumdalar. Yani evlilik, uzun süreli ilişkiler, ortaklı işler, rekabette olduğunuz konular, yasal süreçlerle ilgili de burada önemli bir karar alma arifesinde olabiliriz. Merkür ve Mars her ne kadar hızlı bir enerjiyi açığa çıkaracaklar gibi görünseler de Akrep Burcu'nda daha istikrarlı, daha sabit, daha kendinden emin ve güçlü, planlı bir şekilde konuyu daha derinlemesine düşünerek, analiz ederek yolumuza devam etme ihtimalimize işaret ediyorlar. Bizler yeni bir karar alacağız ve yeni bir kararı gerçekleştirmek için de önemli adımlar atabileceğiz bu yeni ay sürecinde. Bu temelde dediğim gibi evlilik, ilişkiler, ortaklı işler, rekabetli olduğunuz konularla bağlantılı olabilir. Yine maddi konularla ilgili olabilirken yeni girişimler yapma ihtimalimizi güçlendiren 5. evimize de biraz dikkat çekiyor. Jüpiter'le üçgen bir açıyla bağlandığını da gözlemliyoruz Mars ve Merkür kavuşumunun. O yüzden de hislerinize de biraz kulak vererek aslında doğru adımlar, doğru kararlar verebileceğinizi düşünebiliriz. En azından partnerimizle, iş ortağımızla doğru değer yargıları çerçevesinde, doğru öngörüler çerçevesinde sağlıklı iletişim kurabileceğimiz bir dönemden de geçiyor olabiliriz ve bu sayede de doğru ve atılması gereken gerçeklerle bağdaşabilecek adımları atabileceğiz gibi görünüyor. Yeni ay haritasında diğer gezegenlere baktığımızda Merkür ve Mars'ın da kavuşumda olduklarını gözlemliyoruz. Bu kavuşum yeni ayın öncesinde gerçekleşiyor. Ancak burada da hala aktif. O yüzden de evliliğiniz, ortaklı işleriniz, rekabetli olduğunuz konularla ilgili önemli kararlar verebilirsiniz. Bu kararlar aslında Merkür ve Mars'ın o hızlı enerjisiyle ortaya çıkacak gibi görünse de belki biraz düşünmeden hareket edebiliriz gibi bir imaj yaratsa da Akrep Burcu'nda bulunmalarından dolayı konuları çok daha derinlemesine ele alarak sağlam adımlar atma isteğiyle, sabit, stabil adımlar atma isteğiyle bu enerjiyi aslında deneyimleyeceğiz diyebilirim. O yüzden de çok sağlıklı adımlar atabiliriz, çok sağlıklı kararlar verebiliriz ve bu kararlarımızı gerçekleştirmek için de güzel bir dönemeçteyiz. Merkür ve Mars'ın bu enerjisi bizi destekleyecekler. Pratikte de uygulanabilir kararlar alabileceğiz ve bunun temeli dediğim gibi evliliğimiz, ilişkimiz, ortaklı işlerimiz ve rekabetli olduğumuz konular olacak. Yine belki yasal konular ya da taşınmayla ilgili konular da olabilir. Baktığımız zaman Jüpiter'den de güzel bir etki alıyor. O yüzden özellikle hem bu konuların geleceğe yönelik güzel etkilerini gözlemleyebiliriz eğer bu süreçte doğru adım atabiliyorsak. Bir diğer taraftan da bu konular temelinde problemlerimiz varsa
Bunları da gerçekten çözümleyebileceğiz. Bu krizleri aşmak için de pozitif adımlar atabileceğiz diyebiliriz. Jüpiter burada bizi destekliyor. Aynı zamanda uzaktan da olsa yine Satürn'den de olumlu açı aldığını gözlemliyoruz Mars ve Merkür'ün. O yüzden en azından önümüzdeki süreçte bu iki gezegenin Satürn'le olumlu açıları da bu konularda çok yapıcı ve geleceğe yönelik olumlu gelişmelerle karşılaşma ihtimalimizi de güçlendiriyor sevgili yükselen boğa burçları. Yeni ay haritası temelde bize bu konularda öncülük edecek. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen ikizler ve ikizler burçları, yeni bir haftada daha sizlerle birlikteyim. Yeni ay özel videosuyla karşınızdayım. Terazi burcunun 28. derecesinde 21 Ekim'de Türkiye Ankara saatiyle 15.27'de İzar sabit yıldızı ile kavuşumda önemli bir yeni ay deneyimliyoruz. Bakalım bu yeni ayın etkileri sizin hangi yaşam alanlarınıza nasıl etkiler getirecek? Detaylara geçmeden kanalıma abone değilseniz abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Yorumlarınız, sorularınız varsa çok detaylı olmamak koşuluyla tekrardan altını çiziyorum. Sizlere yanıt vermeye çalışıyorum. Bir diğer taraftan da videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Hype seçeneği hesabınızda aktifse kullanarak videonun daha geniş kitlelere önerilmesine de destek verebilirsiniz. Gelelim yeni ayın haritanızdaki etkilerine. Yeni ayı sizler 5. evinizde deneyimleyeceksiniz sevgili yükselen ikizler burçları. O yüzden de yeni bir aşk macerası başlayabilir diyebiliriz sizler için. Temelde bu bir flört, kısa süreli bir ilişki olabilir ama bir kalp çarpıntısı olabilir. Neden olmasın? Çünkü 5. evin konuları arasında. Diğer taraftan çocuklarla ilgili, çocuk sahibi olmakla ilgili, yine yeteneklerinizle kendinizi ortaya koymak, sahnede olmakla ilgili yaşamsal konforunuz ve ileriye yönelik herhangi bir girişiminiz temelinde bu etkiyi hissedeceksiniz diyebiliriz. Yeni aylar tabii ki yeni başlangıçlar yapmak için güzel dönemlerdir ama bu başlangıçları da yaparken nelere dikkat etmemiz gerektiğini haritanın geneli bize ipuçlarıyla verecek. Hemen bunlara da bir bakalım. Güneş sizin baktığımız zaman 3. evinizi, Ay ise 2. evinizi yönetiyor. Aslında 5. ev bir noktada da maddi konularla bağlantılıdır. Yani bizler aslında belki de yeteneklerimizle para kazanma noktasında daha girişimci olacağımız ya da yeni adımlar, yeni başlangıçlar yapacağımız bir süreç deneyimleyebiliriz bu yeni ayla birlikte. Diğer taraftansa bu tabii ki yine iletişim, ulaşım, ticaret, eğitim temelinde, belki bilgi paylaşımı temelinde de olabilir. Yine yakın akraba ilişkilerimizde de yeni başlangıçlara yönelebiliriz. Güzel bir başlangıç dönemi olacağını söylemekte yarar var ama az önce dediğim gibi nelere de dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü yeni ay haritasına baktığımız zaman burada Jüpiter'den bir kare açı aldığını ve yine tam karşısında da Kiron'u ağırladığını gözlemliyoruz. Bunlar dikkat etmemiz gereken konular olacak. Bir de İzar sabit yıldızı var tabii ki yeni ayla kavuşumda. İzar sabit yıldızı da yeni planlamalar, yeni düzenlemelerle ilgilidir. Yeni ayın enerjisine oldukça da uygun bir sabit yıldız. Ama bizler işte bu yeni düzenlemeler, planlamaları yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Özellikle maddi konularda harcamalarımıza dikkat etmemiz gerekebilir. Yeni bir girişim yapacaksak. Bunun bize maddi getirisi aynı zamanda maddi götürüsü de ne olacak? Ya da kariyerimize nasıl bir etki getirecek? Bunu biraz düşünmemiz, detaylı düşünmemiz gerekecektir. Yine ortaklı işler mi yapmalıyız yoksa kendi başımıza bir yol takip etmeli miyiz? Bunu da dikkatli düşünerek hareket etmemiz gerekecek sevgili yükselen ikizler burçları. Çünkü Jüpiter de sizin hem kariyer alanınızı hem de 7. evinizi yönetiyor. O yüzden hem ilişkilerinize de yansıması nasıl olabilir bu yeni girişimlerinizin? Temelde düşündüğünüz zaman işte yeni bir aşk, flört, çocuklar, çocuk sahibi olma, tüm bunları çok doğru hesaplamanız gerekerek adım atmanız gerekecektir. Yani işte bir çocuk sahibi olmak istiyorsanız bunun
ekonomik yanını da hesaba katarak adım atmanız gerekebilir. Aksi takdirde bütçenizi oldukça zorlayacaktır, sizi strese sokabilir böyle bir girişim. Yine yeteneklerinize bir yatırım yapmak istiyorsanız, belki özel dersler almak istiyorsanız bunun da yine bütçenize yansımalarını detaylıca düşünmeniz gerekecek gibi duruyor. Burada Jüpiter'le Kiron'un kare açısını da dikkate almak gerekecektir. Özellikle Jüpiter ve Kiron karesi kariyer, kazançlar ve geleceğe yönelik girişimlerimiz, mesleğimizin geleceği, belki de gelecekte bize getirilerine odaklanacağımız detayları da hesaba katarak hareket etmemiz gerektiğine işaret ediyor gibi. Geçmişte bizler bu noktada nasıl bir hata yaptık ya da başımıza nasıl bir olumsuzluk geldi? Yani bizler yeni bir süreç başlatıyorsak, bu temelde mesleğimizle alakalıysa, bu mesleki girişim bizim geleceğimizi ne kadar garantiye alıyor, bize nasıl bir garanti sunuyor? Bunları çok ciddi düşünerek hareket etmemiz gereken bir süreç ya da yeni ay süreci en azından deneyimleyebiliriz sevgili yükselen ikizler burçları. Yani aşk hayatımız, kariyerimiz veya işte bir çocuk sahibi olma, yeteneklerimizle kendimizi ortaya koymaya çalışıyorsak tüm bu konularda geleceği de iyi değerlendirip hesaba katarak hareket etmemiz gerekecektir. Yani gelecekte bize getirisi ne olacağı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Geçmişe bir dönüp bakmamız gerekiyor. Bizler bu noktada ne gibi bir hata yaptık ya da başımıza nasıl bir olumsuzluk geldi ve biz istediğimizi gerçekleştiremedik ya da aradığımızı bulamadık bu alanda. Özellikle geleceği garantiye alma noktasında. Bunları biraz dikkatli değerlendirmeniz gerekiyor. Çünkü Jüpiter ve Kiron kare açıdalar. Belki de sosyal çevrenize, yakın çevrenize güvenerek de hareket etmiş olabilirsiniz. Ancak burada da bazı kırılmalar yaşamış olabilirsiniz. Bunları bir dönün, bir değerlendirin, bir bakın geçmişinize ne gibi hatalar, ne gibi olumsuzluklar yaşandı. Zira yeni ayın Kiron'la da karşıt açıda olması tam da bu yeni girişimlerinizin geleceğiyle ilgili uyarıda bulunuyor bizlere. Yani bugün bir adım atmak istiyor olabilirsiniz ama geçmişe de bir dönüp bakmanız gerekiyor. Başımıza ne geldi, ne gibi hatalar yaptık, dersimizi aldık mı en önemlisi de bunları da hesaba katarak doğru planlayarak İzar Sabit Yıldızı'nın o güzel enerjisiyle de yeni başlangıçlar yapmamız gerekiyor sevgili yükselen ikizler burçları. Öte yandan sizin yönetici gezegeniniz Merkür Mars'ta da kavuşumda Akrep Burcu'ndalar. Aslında tam da burada yine çalışma evinizde, iş hayatı evinizde seyirlerine devam ettiklerinden dolayı, Jüpiter'le de bir üçgen açıyla bağlandıklarından dolayı yine önümüzdeki günlerde Satürn'le de üçgen açılarını netleştireceklerinden dolayı da işte bu yeni ayda bizler doğru adım atabilirsek hayatımızda, çalışma hayatımızda, belki gündelik sorumluluklarımızda, kariyerimizde çok doğru yapılandırıcı gelişmelerle de karşılaşabileceğiz gibi duruyor. Jüpiter destek veriyor Mars ve Merkür kavuşumuna, Satürn destek veriyor uzaktan da olsa. O yüzden de bizler aslında hem detaylı düşünerek, çok iyi analizler yaparak, sağlam adımlar atarak güzel bir başlangıcı Merkür-Mars kavuşumu sayesinde de yapabiliyoruz. Bu kavuşum hatta yeni aydan öncesinde netleşecek ve hala etkisini devam ettirecek yeni ayla birlikte. Burada hem yeni ay enerjisi hem Merkür-Mars kavuşumu enerjisi güzel bir başlangıç ihtimalimizi güçlendiriyor. Sadece az önce belirttiğim detaylara dikkat etmemiz gerekecek. Venüs seyrine devam ediyor. 5. evinizde Terazi burcunda, yeni ay haritasında herhangi bir açısı söz konusu değil. O yüzden de aşk hayatınızda güzel etkiler bırakabilir gibi duruyor. Genel olarak haritamız bu şekilde, yeni ay haritasının bize verdiği mesaj da bu yönde olacak. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen yengeçler ve yengeç burçları, yeni bir video ile karşınızdayım. 21 Ekim'de Terazi burcunun 28. derecesinde Türkiye Ankara saatiyle 15.27'de İzar Sabit Yıldızı ile kavuşumda gerçekleşecek
yeni ayı sizin burcunuz için de değerlendiriyorum. Bakalım gökyüzü sizin hangi yaşam alanlarınıza nasıl etkiler getirecek? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Ufak tefek sorularınız varsa biliyorsunuz ki yanıtlıyorum. Çok detaylara girmeden rica edeceğim tekrar. Çünkü bunları değerlendirmeye ne kadar vaktim olmasını isterdim. Ancak ne yazık ki yok. O yüzden de sizi yanıtsız bırakmak istemem. Yine Hype seçeneğini kullanabiliyorsanız, hesabınızda aktifse videonun daha geniş kitlelere önerilmesine de katkı yapabilirsiniz. Geçelim yeni ayın sizin haritanıza nasıl etkiler getireceğine. Yeni ay baktığımız zaman sizin 4. evinizde gerçekleşiyor sevgili yükselen yengeç burçları. Terazi burcunun 28. derecesinde gerçekleşiyor. Yani ev, yuva, aile, barınma, özel hayat temelinde bizler yeni başlangıçlar yapabiliriz. Yeni bir ev alımı, yeni bir ev kiralama, ev satma ya da barınmayla ilgili temelde tüm konulara odaklanabiliriz. Ev, aile, yuva, özel hayatımızın kontrolü, yeni bir hayat başlangıcı, özel hayat planlama, programlama gibi temalara da yönelebiliriz. Yeni aylar zaten temelde yeni başlangıçlar yapmak için en doğru zamanlar olarak gösterilebilir. Ancak burada dikkat etmemiz gereken detaylar da var mutlaka. Çünkü her yeni ay haritası oldukça pozitif olmayabilir. Bize bazı uyarılarda da bulunabilir. Özellikle yeni bir başlangıç yapacaksak bu başlangıcı yaparken nelere dikkat etmeliyiz? İşte tam da böyle bir haritayla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Temelde belirttiğim gibi ev, yuva, aile, barınma, belki taşınma, ev tadilatı, özel hayat kurma gibi konular gündemde olabilir ve yeni ayla birlikte başlangıçlar yapabiliriz. Ancak Jüpiter'den kare açı alan bir yeni ayımız söz konusu. Jüpiter'den kare açı alması bazı konuları yanlış değerlendirme ihtimalimize işaret ediyor. Değer yargılarımız veya sorumluluklarımız, özellikle bu alanlarda yeni girişimler yapacaksak sorumluluklarımız, bize yükleyeceği sorumluluklar ne olacak? Bunları da dikkate almamız gerekebilir. Belki de çok büyük, boyumuzu aşan sorumluluklar altına giriyor olabiliriz. Bunu biraz dikkate almamız gerekecek. Belki yine yurt dışına taşınmak istiyorsak, yurt dışında bir emlak sahibi olmak istiyorsak bunun bize getirisi ne olacak? Yükleyeceği sorumluluk ne olacak? Tüm bunları çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor sevgili yükselen yengeç burçları. Bu detayları da dikkate alarak hareket etmemiz bizim için oldukça yararlı olacak. Diğer taraftansa Kiron'un da yeni ayla karşıt açıda olması, Jüpiter'in Kiron'u tam da birebir derecelerde kare açıyla görmesi statümüze, kariyerimize nasıl etkileri olacak yapacağımız bu yeni girişimlerin, bunu da dikkate almamız gerekecek gibi görünüyor. Çünkü 4 ve 10 ev aksında zorlayıcı bir açıyla Kiron'u görüyor yeni ay. Burada dikkatli olmamız gerekiyor. Yani yeni bir aile kurarken, yeni bir özel hayat tasarlarken bunun bize ne gibi etkileri olacak? Bunu kariyer olarak değerlendirmiyorum. Çünkü toplumsal statüde demektir 10. evimiz. Yani işte özel hayat kuracaksak, biriyle hayatımızı birleştireceksek bunun bizim statümüze etkileri ne olacak? Yani bir değişim getirecek mi? Örneğin bekarlıktan evlilik statüsüne geçtiğimiz zaman bu bize nasıl bir yük getirecek veya bizim itibarımızı, statümüzü nasıl etkileyecek, bunları çok iyi dikkate almamız gerekecek. Kiron aslında bu alanda yaptığımız girişimlerde geçmişte bazı hatalar yaptığımıza da işaret ediyor ya da bazı talihsizliklerle karşılaşmış olabiliriz. İşte geçmişe bir dönüp bakmanız gerekiyor diyor aslında bize Kiron burada. Geçmişten ders alarak burada yaptığımız hataları tekrar etme ihtimalini sıfıra indirerek yeni bir başlangıç yapmanız gerekiyor diyor bize Kiron. Özellikle toplumsal statü ve kariyer evinizde ya da kariyerinizde başınıza gelebilecek bir olumsuzluğun yine burada aslında özel hayatınıza da yansımasının negatif olma ihtimali olabilir. Burada da dikkatli olmamız gerekecek. Ay zaten sizsiniz. Güneş de yine
parayla ilgili kazançlar ve kişisel güvenliklerle ilgili konulara işaret ettiğinden dolayı güvencesiz ve kazançlarınızı da zarara uğratacak girişimlerden kaçınırsanız sizin için çok daha faydalı olacak gibi duruyor sevgili yükselen yengeç burçları. Jüpiter ve Kiron karesi de özellikle kariyerle ilgili aslında bir noktada da hatalar yapmamamız gerektiğine işaret ediyor. Eğer meslekte yükselmeye çalışıyorsak, uzmanlaşmaya çalışıyorsak ve bu alanda girişimler yaparken daha öncesinde bazı talihsizliklerle karşılaşmışsak, hatalar yapmışsak bunlara çok dikkat ederek yolumuza devam etmemiz gereken bir yeni ay sürecinde olduğumuza işaret ediyor gökyüzü. Yeni ay haritasına baktığımız zaman önemli bir kavuşumla da aslında karşılaşıyoruz. 5. evinizde Merkür ve Mars kavuşumdalar. Merkür ve Mars'ın kavuşumu aslında burada özellikle aşk hayatınızla ilgili, çocuklarla ilgili, kendinizi ortaya nasıl daha iyi yeteneklerinizle koyabileceğinizle ilgili ya da herhangi bir konuda riskli bir girişim yapabileceğinizle ilgili güzel bir enerji sağlıyorlar. Jüpiter'den destek alıyor, Satürn'den uzak da olsa önümüzdeki günlerde yakınlaşan bir etkiyle olumlu enerji alacak. O yüzden de bizler aslında çalışma hayatımızla ilgili, kariyerimizde yükselmekle ilgili de çok doğru girişimlerde bulunabiliriz sevgili yükselen yengeç burçları bu süreçte. Güzel pozitif etkiler alabiliriz. Belki de bir diğer taraftan iletişimimizi güçlendirebiliriz, ticari girişimlerde bulunabiliriz ya da belki de doğru eğitimler alarak, doğru bilgiler edinerek, doğru bağlantılar kurarak önümüzdeki süreçte çok sağlıklı, sağlam, stabil adımlar atabiliriz. Mars ve Merkür Akrep burcunda çok daha derinlemesine düşünen, çok daha güvenli adımlar atabilen bir enerjiyle çalıştıklarından dolayı da Satürn'den ve Jüpiter'den de zaten güzel destekler aldıklarından dolayı da önümüzdeki süreçte meslekte yükselme, uzmanlaşma gibi konularda bize pozitif etkiler getirecekler gibi görünüyor. Demek ki bizler yeni ayda bir taraftan özel hayatımız, aile hayatımız temelinde yeni adımlar atma durumundaysak, tabii ki belirttiğim esaslara da dikkat ederek, bir diğer taraftan da çalışma hayatımızla ilgili de güzel pozitif girişimlerde bulunabileceğiz gibi duruyor sevgili yükselen yengeç burçları. Venüs sizin 4. evinizde seyrine devam ediyor. Bu yeni ayda bir açısı söz konusu değil. O yüzden de iyileştirici etkiler getirebilir. Özel hayatınızda, ailevi ilişkilerinizde dengeler kurmak, eşitsizlikleri düzenlemek, belki haksızlıkların üstesinden gelmek için yine bu enerjiyi güzel bir şekilde kullanabiliriz. Yeni ay haritasının etkileri bu şekilde olacak. Dediğim gibi özel hayat, ev, yuva, barınma konularına biraz dikkatli bir şekilde yeni başlangıçlar yapabiliriz. Çalışma hayatımızda da güzel pozitif etkiler almaya açığız. Orada da biraz geçmiş hatalarımızı tekrar etmemeye dikkat etmemiz gerekecek. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen aslanlar ve aslan burçları, yeni ay videosuyla karşınızdayım. 21 Ekim'de Terazi burcunun 28. derecesinde Türkiye Ankara saatiyle 15.27'de İzar sabit yıldızı ile kavuşumda önemli bir yeni ay deneyimliyoruz. Bakalım bu yeni ayın etkileri sizin hangi yaşam alanlarınıza nasıl etkiler getirecek? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak yine beni destekleyebilirsiniz. Kanalı gerçekten beğeniyorsanız, videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınız, ufak tefek sorularınız olursa biliyorsunuz ki mutlaka size cevap vermeye çalışıyorum. Hype seçeneği de hesabınızda aktifse kullanarak yine bu videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına destek verebilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Geçelim sevgili yükselen aslanlar bu yeni ayın sizin için ne ifade edecek olduğuna. 3. evinizde bu yeni ay enerjisini deneyimleyeceksiniz. Demek ki daha fazla kardeş, kuzen, yakın akraba ilişkileri ön planda olabilir. Bu ilişkilerle ilgili sorunlar varsa veya gündemler ne olursa sizin
sizin açınızdan. Yeni girişimler yapabilirsiniz. Bir adım atmak için güzel bir zaman dilimi olacaktır. Diğer taraftan da tabii ki iletişim, ulaşım, ticaret, el zanaatları, el becerileriniz, edebi konular, medya, iletişime dayalı meslekler gibi konularda da yeni girişimler yapmak için güzel bir zaman dilimi olabilir. Yeni aylar temelde yeni adımlar atmak için, yeni girişimlerde bulunmak için güzel zaman dilimleridir. Ancak burada haritanın genel açılarına da bir bakmamız gerekiyor. Çünkü gökyüzü bize uyarılarda da bulunuyor ufak tefek. Yani bir adım atacaksanız şunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Bunları da birazdan detaylandıracağım. Üçüncü ev konuları temelinde yeni adımlar atmaya açık bir süreç geçiriyoruz. Yeni ayın burada Jüpiter'le ve Kiron'la biraz stresli açıları var. Uzaktan da olsa dikkat etmemiz gereken açılar. Jüpiter sizin 12. evinizde sevgili yükselen aslan burçları. O yüzden de az önce bahsettiğim konularla ilgili temelde yeni bir girişim yapacaksanız kontrolünüz dışında olabilecek olaylara, durumlara da biraz dikkat etmeniz gerekebilir. Veya yeni bir adım atıyorsanız bu konularla ilgili geçmişte de atmış olabilirsiniz ama belki de başınıza bazı talihsizlikler gelmiş olabilir. Ya da bu talihsizliklerin başınıza gelmesinin sebebi sizin bazı detayları görmezden gelmiş olmanız olabilir. Ya da yine sizden kaynaklanan ama yüzleşmek istemediğiniz bazı olumsuz yanlarınız da olabilir. Bunları biraz dikkate almamız gerekiyor sevgili yükselen aslan burçları. Özellikle de bu belki de aşk hayatınızla bağlantılı olabilir ya da yeni bir girişim yaparken dikkate almadığınız detaylarla bağlantılı olabilir ya da bazı krizler ya da kendinizi değiştirmeniz, dönüştürmeniz gereken unsurlarla da bağlantılı olabilir. O yüzden bizler bu yeni ay sürecinde bir adım atacaksak, yeni bir başlangıç yapacaksak kendimizde neyi değiştirip dönüştürmemiz gerekiyor? Buna biraz dikkat etmemiz gerekecek ya da yeni bir girişim yaparken neleri görmezden de geliyoruz, hesaba da katamıyoruz ya da başımıza neler gelebileceğini hiç düşünmeden mi hareket ediyoruzu da hesaba katarak bir yeni başlangıç yapmamız gerekecek. Bu işin Jüpiter tarafı. Diğer taraftansa Kiron'la da bir karşıt açısı söz konusu bu yeni ayın. O yüzden de yeni ay ve Kiron karşıtlığı da bize önemli bir ipucu veriyor. Bakış açınız, değer yargılarınız sorunlar yaratabilir. Özellikle kardeş, kuzen, yakın akraba ilişkilerinde ya da meslekte kendinizi geliştirmek adına bazı girişimlerde bulunacaksanız, yeni adımlar atacaksanız, belki daha geniş kitlelerle iletişime geçmek için girişimlerde bulunacaksanız, burada da daha öncesinde geçmişinizde başınıza ne gibi talihsiz durumlar geldi veya sizden kaynaklanan ne gibi hatalar oluştu, bunları gözlemlemeniz ve tekrar etmemeniz gereken bir süreçtesiniz. Çünkü gökyüzüne baktığımız zaman bu durumların, olayların tekrar etme ihtimali yüksek gibi görünüyor. Önümüzdeki süreçte yeni ayla birlikte bu durumun yaşanmaması için bir geçmişe dönün. Bir bakın bakalım bu konularla ilgili siz ne gibi bir hata yapmış olabilirsiniz? Başınıza ne gibi bir talihsizlik geldi? Bunun tekrar etme ihtimali var mı? Bunları da yine hesaba katarak bu yeni ay enerjisinde doğru adımlar atmaya çalışın derim. Bu detayları mutlaka hesaba katarak ilerlemeniz sağlıklı olacaktır. Bir diğer taraftan Jüpiter ve Kiron'un kare açısını da dikkatlice ele almamız gerekecektir. Çünkü 9 ve 12 ev aksında bir kare açı söz konusu. Burada özellikle yurt dışıyla bağlantılı konular, yabancılarla ilgili konular, kendinizi geliştirmeye, daha geniş kitlelere ulaşmaya çalıştığınız konular, meslekte yükselmeye çalıştığınız belki yine konular söz konusu olabilir. Yüksek eğitimle ilgili olabilir. İnançlarınız, yaşam felsefenizle bağlantılı konularla da hata yapmaya açık bir süreçteyiz yeni ayla birlikte. Burada da özellikle yeni başlangıçlar yaparken yeni bir adım atacaksak, geçmiş hatalarımıza, kontrolümüz dışında gelişebilecek olaylara ya da kendimizle ilgili gerçekten de yüzleşmekten kaçındığımız konulara
dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar aynı sorunu gündeme getirebilir. Az önce dediklerim gibi aslında değerlendirilebilir ama burada açıyı sadece kendi içimde değerlendiriyorum ve bunun zaten yeni aya yansımaları da olabilir. Bundan da bahsettik ama gerçekten de bu ihtimal oldukça yüksek. Kare açı net olduğundan dolayı 9. ev konularında kontrol dışı gelişmeler ve daha önce yaptığımız hatalara ciddi dikkat ederek yolumuza devam etmemiz gerekecek. Yeni ay haritasına baktığımız zaman 4. evinizde Merkür ve Mars'ın Akrep Burcu'nda kavuşumunu da gözlemliyoruz. Bu kavuşum açısı ise Jüpiter'den güzel bir destek alıyor. Yani bizler ev, yuva, barınma, özel hayat temelinde aslında çok ciddi düşünerek, derinlemesine konuları ele alarak, sağlam adımlar atarak ve gerçekleştirebileceğimiz, pratikte de uygulayabileceğimiz, yeni girişimler yapabileceğimiz bir süreçteyiz sevgili yükselen aslan burçları. O yüzden de ev, yuva, barınma, taşınma, özel hayat, aile hayatıyla ilgili konularda da güzel başlangıçlar yapabileceğiz gibi duruyor bu yeni ayla birlikte. Jüpiter bizi destekliyor. Yani aslında bize diyor ki yeni girişimler yapabilirsiniz. Hatta belki de dışarıdan bazı gelirler, destekler de görebilirsiniz. Hiç ummadığınız bazı destekler de alabilirsiniz ve bu sizin adım atmanızı kolaylaştırabilir. Satürn de aslında uzaktan da olsa yine 8. evden bu alana olumlu bir etki yapıyor ve önümüzdeki günlerde de zaten Merkür ve Mars'ın Satürn'le açısı da daha da netleşeceğinden dolayı belki de az önce dediğim gibi dıştan bir kredi alma, bir borç alma ve bu yönde hayatımızı şekillendirme noktasında güzel pozitif etkiler alabiliriz gibi görünüyor. Sevgili yükselen aslan burçları, Venüs sizin 3. evinizde de seyrine devam ediyor. Bu yeni ay haritasında bir açısı söz konusu değil ve ilişkilerinizi iyileştirebilir, yeteneklerinizi geliştirebilir, parlatabilir, güzel bir etki de yaratabilir. Gökyüzünün özellikle bu yeni ay sürecinde size etkileri bu şekilde olacak. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen Başaklar ve Başak Burçları, yeni bir yeni ay videosuyla daha karşınızdayım. 21 Ekim'de Türkiye Ankara saatiyle 15.27'de Terazi Burcu'nun 28. derecesinde İzar Sabit Yıldızı'yla kavuşumda önemli bir yeni ay deneyimliyoruz. Bakalım bu yeni ay sizin hangi yaşam alanlarınıza nasıl etkiler getirecek? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Yine ufak tefek sorularınız, yorumlarınız olursa biliyorsunuz ki size cevap vermeye çalışıyorum. Lütfen çok detaylara girmeden rica edeceğim. Çok detaylı sorulara gerçekten cevap vermeye vaktim olmayabiliyor. Diğer taraftan videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Hype seçeneğini aktifse hesabınızda kullanarak da yine bu videonun daha geniş kitlelere önerilmesini de sağlayabilirsiniz. Gelelim şimdi yeni ayın sizin hangi yaşam alanlarınıza nasıl işaret ettiğine. Terazi burcunun 28. derecesi sizin para hanenize işaret ediyor. Demek ki kazançlarınızla ilgili konularda yeni başlangıçlar yapabileceğiniz güzel bir yeni ay etkisinden bahsedebiliriz. Yeni aylar zaten temelde yeni adımlar atmak, yeni girişimlerde bulunmak için güzel dönemlerdir. Ancak haritanın tümünü de değerlendirerek bu adımları atarken nelere de dikkat etmemiz gerekliliğini göz ardı etmememiz gerekecek. Bunları ben size birazdan detaylandırmaya çalışacağım. Temelde dediğim gibi kazançlarımızla, kişisel güvenliğimizle, özbenliğimizle ilgili konularda yeni adımlar atabileceğimiz güzel bir yeni ay sürecindeyiz. Özellikle ileriye yönelik, geleceğe yönelik daha pozitif adımlar atabileceğimiz güzel bir yeni aydan bahsetmek mümkün. Yeni ayın aldığı açılara da dikkat çekmemiz gerekiyor. Jüpiter sizin 11. evinizde geleceğe yönelik hedefleriniz, hayalleriniz alanında ve bu yeni aya kare açıyla bağlanıyor sevgili yükselen Başak burçları. O yüzden de bizler kazançlarımızla ilgili bir adım atacaksak bu süreçte
Burada evliliğimizi ve özel hayatımızı ve bu konuların maddi giderlerini, gelirlerini de düşünerek hareket etmek durumunda kalacağız gibi görünüyor. Jüpiter bu ev konularına dikkat çekiyor çünkü o yüzden de bir adım atacaksak bizler önümüzdeki süreçte kazançlarımızla ilgili bunun bize özel hayatımıza nasıl etki edeceğini çok iyi değerlendirerek hareket etmemiz gerekecek gibi duruyor. Hatta evliliğimizin, ilişkimizin, özel hayatımızın geleceğine yansımaları nasıl olabilir? Bunu doğru değerlendirmemiz gerekecek açıkçası. Belki de ilişkinizin, özel hayatınızın, kariyer ve kazançlarınızı biraz sınırlandırdığını da düşünüyor olabilirsiniz. Bu alanda yanılsamalar içerisinde de olabilirsiniz açıkçası. Belki de sizler bu yönde bir yargıya varıyor olabilirsiniz. Yani özel hayatınız, yaşadığınız alan, evliliğiniz sizi istediğiniz geliri elde etme noktasında kısıtlıyor gibi bir düşünce ya da yargıda olabilirsiniz. Bunu iyice bir değerlendirip daha objektif bir bakış açısıyla değerlendirmeniz gerekebilir sevgili yükselen Başak Burçları. Diğer taraftan Kiron'la da karşıt açısı söz konusu bu yeni ayın. Bu da aslında bize şunu belirtiyor. Evet, kazançlarınızla ilgili yeni bir girişim yapacaksınız, yapabilirsiniz. Ancak bu kişisel kazançlarınız da ortak kazançlarınız ya da kredi, borç gibi ödemeler noktasında geçmişte başınıza gelenleri de dikkate alarak hareket etmeli misiniz? Bunu da göz ardı etmeden düşünmeniz gerekecek. Özellikle kişisel kazançlarınızın ortak gelir giderler hanesine harcanmış olması sizi belki de kişisel kazanç hanenizde biraz zorlamış olabilir. Geçmişte bu yönde başınıza bazı talihsiz durumlar gelmiş olabilir ya da sizden kaynaklanan bazı hatalar da gelişmiş olabilir. Yani siz para kazanıyorsunuz aslında ama paranızı harcadığınız alan çok da size ait olmayabilir ya da ortak bir alan olabilir. Kendinize ayırabileceğiniz bütçe minimuma düşebilir. Bu gibi etkileri de çok doğru değerlendirmeniz gerekecek sevgili yükselen Başak Burçları, özellikle para kazanma noktasında yeni adımlar atacaksanız. Yani siz para kazanacaksınız. Bu para size mi kalacak? Ortak gelir giderler hanesine mi kayacak? Ya da bir borcu mu kapatmak durumunda kalacaksınız? Ya da mirasla, alacakla, vereceklerin nafakayla ilgili bir alana mı gidecek bu para? Bunları çok iyi değerlendirmeniz gerekecek ve özellikle bu alanda geçmişte başımıza ne gibi olumsuzluklar geldi? Tekrar eden sorunlar var mı? Bunları da düşünerek, değerlendirerek hareket etmemiz gerekecek. Kaldı ki Jüpiter ve Kiron'un da bir kare açıyla, net bir kare açıyla birbirlerini görmesi, özellikle ortak gelirler, giderler, nafaka, kredi, miras, ortak kazançlar, pasif gelirlerle ilgili konularda da geleceğe yönelik ne kadar yatırım yapabiliyoruz? Yani bu masraf haneleri geleceğimize yatırım yapma noktasında bize ne kadar müsaade ediyoru da çok iyi değerlendirmemiz gerekecek gibi görünüyor. Bu yeni ay haritasının dikkat çeken bir diğer kavuşumu da Merkür ve Mars arasında gerçekleşiyor. Aslında yeni ayın hemen öncesinde gerçekleşen bir kavuşum ama bu haritada da hala aktifler. Hatta Jüpiter'den de destek alıyorlar. O yüzden oldukça önemli. Yani bir taraftan yeni ay yeni girişimler yapın derken ama bazı konulara dikkat edin derken Mars ve Merkür'ün de aslında sizi harekete geçirecek, yeni bir adım attıracak bir enerjisi gökyüzünde hakim. Bu iletişim, eğitim, ulaşım temaları çerçevesinde olabilir. Belki turizm yine bu kategorilere eklenebilir. Yine el becerileriniz, edebi becerileriniz, iletişim becerileriniz temelinde de bazı girişimler yapabileceğinize işaret ediyor ve bu girişim aslında size güzel etkiler de getirecek. Bu yönde bir girişim yaptığınız zaman evliliğiniz, özel hayatınızın geleceğini de olumlu yönde
etkileyecek bir girişim olacağını söyleyebiliriz. Özel hayatınızdan, ailenizden de destek görebilirsiniz açıkçası bu yönde bir girişim yaptığınız zaman. Yani ticaret, ulaşım, eğitim, iletişim temelinde girişimler yapıyorsak bizler bu süreçte iyi değerlendirmişsek, sağlam adımlar atmışsak, konuları derinlemesine düşünerek, planlayarak bir proje ortaya çıkarmışsak adım atmak için doğru bir zamanda olabiliriz. Hatta haritaya baktığımızda Satürn'den de destek alıyor. Satürn de sizin 7. evinize işaret ediyor. Demek ki bir ortaklı iş söz konusuysa iş ortağınızdan güzel bir destek alabilirsiniz. Eşinizin belki de hayatınızı paylaştığınız kişinin de size oldukça güzel yapıcı destekleri olabilir. Sevgili yükselen Başak burçları, güzel etkiler aldığımız olumlu bir yeni ay aslında gözlemliyoruz. Baktığımız zaman evet, stresler yok mu? Var. Bunları dikkat ederek dediğim gibi elimine edebiliriz, çıkarabiliriz hayatımızdan. Ancak Mars ve Merkür'ün buradaki harekete geçirici enerjisini olumlu yönde ileriye yönelik yatırım yapma noktasında değerlendirebiliriz belirttiğim konu başlıklarında. Venüs sizin 2. evinizdeki seyrine devam ediyor. Bundan dolayı da kazançlarınızla ilgili konularda da güzel akışında bir enerji hissedebilirsiniz. Kazanç harcama dengesini yine dengeleme noktasında güzel bir etki verebilir sizlere. Bir açısı söz konusu değil yeni ayda, o yüzden de o enerjisini tam da olması gerektiği gibi oraya yansıtabilir gibi duruyor. Yeni ay haritasının etkileri bu şekilde olacak, hayatımıza yansımaları bu yönde olacak gibi mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen teraziler ve terazi burçları, 21 Ekim'de sizin burcunuzun 28. derecesinde Türkiye Ankara saatiyle 15.27'de İzar sabit yıldızıyla kavuşumda bir yeni ay deneyimliyoruz. Bakalım bu yeni ayın etkileri sizin için ne ifade edecek? Detaylıca aktarmaya çalışacağım. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Videoyu beğeniyorsanız gerçekten beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Hype seçeneğiniz aktifse kullanarak videonun daha geniş kitlelere önerilmesini sağlayabilirsiniz. Bir diğer taraftan da yine ufak tefek sorularınız ve yorumlarınız da olursa biliyorsunuz ki çok detaylı olmadığı takdirde sizlere de yanıtlar vermeye çalışıyorum. Geçelim şimdi haritanızın detaylarına. Sizin burcunuzun 28. derecesinde bir yeni ay deneyimlediğimizden dolayı temelde kendinizle ilgili, imajınızla ilgili, çevreden nasıl bilindiğinizle ilgili, görünüşünüzle ilgili yeni bir girişim yapmak isteyebileceğiniz önemli bir yeni ay olarak değerlendirilebilir. Yeni aylar zaten yeni girişimler yapmak için doğru zamanlandır. Ancak burada dikkat etmemiz gereken detayları haritanın geneli bize yansıtacak. Bunları da birazdan açıklayacağım. O yüzden de kendinizle ilgili, imajınızla ilgili, belki kariyerinizle ilgili, geleceğe yönelik hedeflerinizle ilgili yeni girişimler yapmak istediğiniz bir süreçteyseniz burada dikkat etmemiz gereken hususlar şunlar olacak. Kiron tam da bu yeni ayın karşıt evinde. O yüzden bir girişim yapacaksanız burada partnerinizi, iş ortağınızı, rekabetli olduğunuz kişileri dikkate alarak hareket etmeniz gerekecektir. Çünkü sizler bu konularda daha önce bir girişim yaptığınız zaman aslında bir diğer taraftan bunun evliliğinize, ilişkinize ya da ortaklı bir iş yürütüyorsaydınız bunun ortaklı işinize de olumsuz yansımaları olmuş olabilir. Belki bu sizden kaynaklanan bir hata ya da bir detayı gözden kaçırmadan meydana gelmiş olabilir. Ama bir diğer taraftan da başınıza da bazı olaylar, durumlar, talihsiz konular gelmişse, yani siz istemeden belki başınıza gelmiş bazı olaylar, durumlar karşınızdaki kişileri de biraz kırmışsa bunlara da biraz dikkat etmemiz gerekecek. Özellikle geçmişte bu alanda ne gibi problemler yaşadık? Bu konular temelinde, yani evlilik, ortaklı iş, ilişki, rekabetli olduğunuz konular temelinde daha önce canınızı acıtan ne gibi deneyimleriniz oldu? Bunları bir geçmişe dönüp değerlendirmeniz gerekiyor sevgili yükselen terazi burçları, ki çünkü bu yeni ayla birlikte bu olayların
tekrar etme ihtimali oldukça yüksek gibi görünüyor. Jüpiter, yani kariyer evinizdeki Jüpiter'in de yine Kiron'u kare açıyla görüyor olması burada gerçekten de dikkatli adımlar atmamız gerekliliğine işaret ediyor. Ticaretle, iletişimle, ulaşımla, eğitimle ilgili konularda, çalışma hayatımızla ilgili konularda bizler bir adım atacaksak önce bir geçmişe dönüp bakmalıyız. Bizler bu alanda daha önce ne gibi talihsizliklerle karşılaştık, tekrar eden ne gibi durumlar geldi başımıza ve bunu artık durdurmak istiyorsak da bir adım atmak durumundayız. Aslında tam da yeni ayla birlikte bu noktada bir yeni adım atmamız da gerekebilir sevgili yükselen terazi burçları. O yüzden demek ki kariyer alanımızda ve iş, evlilik, ortaklı iş, rekabetli olduğumuz konulara pür dikkat kesiliyoruz bu yeni ayla birlikte ve yeni başlangıç yapacaksak özellikle de. Geçmişe bir dönün, bakın, usanmayın. Başınıza ne geldi, ne gibi istemediğiniz bir durumla karşılaştınız, bu sizin için çok önemli olacak. Diğer taraftansa yeni ay haritasında dikkat çeken bir unsur Merkür ve Mars'ın kavuşumu. Para hanenizde de aslında önemli bir karar alıp yeni bir başlangıç yapma potansiyeliniz mevcut terazi burçları. O yüzden de sizler para kazanmak, yine ortaklı bir işe girişmek, yine belki meslekte yükselme, kendinizi geliştirme gibi konulara da odaklanmak istiyorsanız ve bu sayede kazanç hanenizi de iyileştirmek istiyorsanız güzel bir dönemdesiniz. Çünkü kariyer hanenizdeki Jüpiter'den de bu kavuşum güzel, uzaktan da olsa pozitif bir destek alıyor. Ancak ilerleyen günlerde bu üçgen açı iyiden iyiye netleşecek. Çalışma alanınızdaki Satürn'e de baktığımızda yine güzel bir etki sağlıyor bu kavuşuma. Demek ki bizler bize uzun vadede olumlu etkiler getirecek, kariyer kazançlarımızı iyileştirebilecek güzel etkiler alacağımız bir yeni ay sürecindeyiz bir diğer taraftan da. Yani yeni ayın etkisi bir tarafa, Merkür ve Mars'ın kavuşumu bir tarafa. Çünkü Merkür ve Mars burada hızlı, aceleci bir karar almaktan öte bize konuları derinlemesine ele alma koşuluyla, çok derinlemesine iyi planlar, organizeler gerçekleştirerek hareket etme ihtimalini daha fazla sağlayacaklar. Bu şekilde yani stabil ve gerçekten de elle tutulabilir sonuçlar alabileceğimiz adımlar atma yönünde bize enerjilerini yansıtacaklarından dolayı kariyerle ilgili, çalışma hayatımızla ilgili, maddi sorumluluklarımızla ilgili güzel bir yeni ay geçirme ihtimalimiz söz konusu sevgili yükselen terazi burçları. Hem yeni ay etkisiyle kariyer alanında çok ince detaylara dikkat ederek adım atıyoruz, hem de Mars-Merkür kavuşumuyla kazançlarımızı artırabileceğimiz güzel kariyer girişimleri de yapabiliyoruz. Bir diğer taraftansa Venüs sizin burcunuza seyrine devam ediyor. Sizler zaten sanatsal becerilerinizle, diplomatik ve dengeli yaklaşımlarınızla da çevrenin dikkatini, beğenisini, takdirini de kazanıyor olabilirsiniz bu süreçte. Bu da sizin için ayrıca önemli ve pozitif bir etki olarak değerlendirilebilecek. Jüpiter'in tabii ki burada yeni ayda bir kare açısı söz konusu. Jüpiter-Kiron kare açısından bahsettik ama Jüpiter yeni ay açısına da biraz daha odaklanmak gerekirse kariyerle ilgili dikkat etmemiz gereken önemli bir yeni ay sürecindeyiz. Yani burada özellikle patronlarımızla ilişkilerimize dikkat etmemiz gerekebilir. Diğer taraftansa yaptığımız girişimlerin çalışma arkadaşlarımızla ilişkilerimize nasıl yansıyacağını, işverenlerimize nasıl yansıyacağını da çok iyi hesaba katarak değerlendirmemiz gerekecektir. Diğer taraftan da yapacağımız bu girişim bize kariyer, meslek anlamında ne kadar sorumluluk getirebilir? Bu sorumluluğu bizler kaldırabilecek miyiz? Çünkü belki de gerçekten üzerimize büyük bir yük de almış olabileceğiz. Bunu da çok iyi değerlendirerek hareket etmemiz gerekecek gibi duruyor sevgili yükselen terazi burçları.
Gökyüzünün temel etkileri bu şekilde olacak. Temelde kazanç, kariyer ve ilişkiler alanına etkileri olacak. Burada dengeleri iyi korumamız gerekecek. Geçmişten ders alarak ilerlememiz gerekecek ve aslında tam da bu geçmişteki hataların tekrarının önüne geçmek için yeni ayı değerlendirmemiz gerekecek gibi duruyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen akrepler ve akrep burçları, yeni ay videosuyla daha karşınızdayım. 21 Ekim'de Türkiye Ankara saatiyle 15.27'de Terazi burcunun 28. derecesinde İzar sabit yıldızı ile kavuşumda önemli bir yeni ay deneyimliyoruz. Detaylara geçmeden önce hangi yaşam alanlarınızda bu etkiyi hissedeceğinize küçük bir hatırlatma. Kanalıma abone değilseniz abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Ufak tefek sorularınız, yorumlarınız varsa biliyorsunuz ki mutlaka size yanıt vermeye çalışıyorum. Diğer taraftan Hype seçeneği hesabınızda aktifse kanalın ve videoların daha fazla kişilere önerilmesini sağlayabilirsiniz. Yine videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı da ihmal etmeyin. Geçelim yeni ayın sizin için ne ifade edeceğine. 12. evinizde bir yeni ay deneyimliyorsunuz sevgili yükselen akrep burçları. Bu da daha fazla kendinizle yüzleşme, gölge yanlarınızı değerlendirme, belki biraz inzivaya çekilme ya da iç sesinize odaklanma gibi konularda yeni adımlar atabileceğinizi bizlere düşündürebilir ya da kontrolünüz dışında gelişen olay ve durumlara biraz hükmetme isteğiniz ya da bu konuları nasıl ele almanız gerekliliğiyle ilgili yeni adımlar atma ihtimalinize işaret ediyor. Yeni aylar bildiğiniz üzere yeni adımlar, yeni başlangıçlar yapmak için güzel, doğru zamanlardır. Sizler bunu daha fazla iç dünyanızda deneyimleyeceksiniz gibi görünse de diğer taraftan bu dolaylı olarak kariyeriniz ve meslekte yükselme temalarıyla da bağlantılı olabilir. Bunun farklı sebepleri var, nedenlerini açıklayacağım. Burada ilk başta aslında bu yeni ayın Kiron'la karşıt açıda olmasıyla açıklamaya başlayabilirim. Kiron çalışma hayatınızda yeni bir girişim yapma ihtimaliniz varsa ya da çalışma hayatınızla ilgili kontrolünüz dışında gelişen bazı olaylar, durumlar varsa geçmişte yaşanan sizi kıran bir durum ve olayın tekrar etme ihtimaline işaret ediyor. Geçmişimize bir dönüp bakmamız gerekecek. Çalışma hayatımızda, gündelik sorumluluklarımızda, rutinimizde, belki sağlığımızla ilgili de aslında bunu değerlendirmekte oldukça büyük bir fayda var. Bu konularda bizler daha önce kendi hatamızdan dolayı veya dış faktörlerden dolayı ne gibi tekrar eden durum ve olaylarla karşılaştık? Çünkü bu önümüzdeki süreçte de yeniden kendini tekrar edebilir. Buradan netleştirebilirsek, geçmişimize bakıp geçmişte neler yaşandığını daha net görebilirsek aslında bu yeni ayla birlikte bu tekrar eden süreci durdurabiliriz. Yeni ayın bir teması da bu olabilir bizler açısından sevgili yükselen akrep burçları. Yani gündelik sorumluluklarımız, çalışma hayatımızda daha önce bizi kıran, inciten, zorlayan ne yaşamışsak artık bunun devam etmemesi için bir adım atmamız da gerekecek gibi duruyor bu yeni ayla birlikte. Çünkü yeni ayın özellikle İzar sabit yıldızıyla da kavuşumda olması, yeni planlamalar, yeni düzenlemeler, yeni projeler geliştirme anlamına da geliyor. İşte bu yeni enerjiyle, yenileyici enerjiyle bizler dediğim gibi o tekrar eden konuların üzerine gidebiliriz. Şöyle olursa böyle yaparım diyerekten bir B planıyla aslında dediğim gibi o tekrar eden durumu farklı bir yöne, farklı bir enerjiye de çevirebiliriz gibi duruyor. Zira Kiron sizin 9. evinizdeki Jüpiter'le de bir kare açı yapıyor sevgili yükselen akrep burçları. Özellikle meslekte yükselme, yabancılarla çalışma gibi konularda dediğim gibi sizi üzen, yaralayan, tekrar eden problemler varsa hayatınızda bunlarla yüzleşme aşamasındasınız. Bu yeni ayla birlikte bunun önünü almak sizin elinizde. Özellikle belki de kariyerde ya da gündelik sorumluluklarda, çalışma hayatınızda maddi boyutta bazı gündemleriniz söz konusu oluyorsa ya da yeni bir girişim yaptığınız takdirde bunun dönüşü size zarar verici nitelikte oluyorsa
Tüm bunlara bir dönüp bakın. Dediğim gibi durdurmak bizim elimizde olabilir. Durduramasak da dediğim gibi o enerjiyi biraz yönlendirebiliriz. İyiliğimize yönelik olarak da. Burada tabii ki yeni ayın da Jüpiter'le bir kare açısı var. O yüzden de meslekte yükselme, kazanç noktasında yine ya da yeni girişim yaptığınız takdirde mesleğinizle ilgili size kazanç noktasında ne gibi getirisi olur, ne gibi götürüsü olur ya da mesleki anlamda neler kaybedebilirsiniz, daha önce yaptığınız hataların tekrar etme ihtimali ne olabilir? Tüm bunlara odaklanacağınız bir yeni ay süreci ve burada dediğim gibi olayların, durumların kontrolünü elimize almak biraz da bize kalmış. Geçmişe bir dönüp bakarsak aslında hangi yönde ilerlersek bu durumun önünü alabiliriz'i görebiliriz gibi değerlendirilebilir. Zaten yeni ayın 12. evinizde gerçekleşmesi de kontrol dışı gelişmelerle bağlantılı gündemlerinizin de yeniden açığa çıkma ihtimaline işaret ediyor. Ama işte tam da burada bizler kendimizden kaynaklanan hataların önüne geçebileceğimiz bilinciyle davranırsak bunun önünü alabiliriz sevgili yükselen akrep burçları. Merkür ve Mars sizin burcunuzda kavuşumda olacaklar. Merkür ve Mars'ın sizin burcunuzdaki kavuşumu da aslında çok daha pürüzsüz, güzel yeni bir başlangıç yapma ihtimalinizi güçlendiriyor. Mars zaten sizin yönetici gezegeniniz. Sizler aslında bu süreçte kendinize, çalışma hayatınıza çok daha derinlemesine odaklanmışsanız, yine çok daha derinlemesine detaylıca plan ve programlar yapmışsanız, pratikte uygulanabilirliği olan bazı projeler geliştirmişseniz bunun için zamanıdır. Harekete geçebilirsiniz. Jüpiter'den ve Satürn'den de önümüzdeki süreçte çok daha netleşen üçgen açılar alacağınızdan dolayı gerçekten de hem meslekte yükselme hem bu sayede kazançlarınızı artırma hem de çalışma hayatınızda iyileştirici, yapılandırıcı etkiler görme ihtimaliniz daha yüksek olacak gibi görünüyor sevgili yükselen akrep burçları. Mutlaka bu Mars-Merkür kavuşum enerjisini değerlendirin. Sizi harekete geçirecek. Jüpiter'den destek alıyor. Satürn'den uzun vadede size avantaj getirecek güzel bir destek alıyor. Özellikle de yeni sıfırdan bir başlangıç yapmak istiyorsanız bu enerjiyi mutlaka değerlendirin. Haritada 2 yeni başlangıç teması var. Bunlardan biri biraz stresli ama diğeri oldukça olumlu açılara sahip. O yüzden yeni ay ile birlikte harekete geçme zamanı. Venüs'e baktığımız zaman Venüs de sizin 12. evinizde seyrine devam ediyor sevgili yükselen akrep burçları. Belki de bu süreçte kendi başınıza kaldığınızda, iç sesinizi dinlediğinizde, belki gölge yanlarınızla yüzleşmeye çalıştığınızda olumlu sonuçlar aldığınızı gözlemleyebilirsiniz. Yine kontrol dışı olay ve gelişmelerin mutlaka size bir noktada faydası olabileceğini de daha net anlayabileceğiniz güzel bir dönemde deneyimleyebilirsiniz. Haritada herhangi bir açısı yok Venüs'ün. O yüzden de iç sesinizi dinleyebilirsiniz. İç huzurunuzu artıracak pratiklerde bulunabilirsiniz. Güzel etkiler alabilirsiniz bu süreçte. Mutlaka kendi başınıza kalmak da size bu dönemde daha iyi hissettirebilir. Gökyüzünün etkileri ve yeni ayın etkileri hayatınıza bu şekilde yansıyacak diyebiliriz. Çalışma, kariyer alanındaki girişimlere dikkat, geçmiş hataları tekrar etmiyoruz ve önümüze çıkan fırsatları da yapıcı bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen yaylar ve yay burçları, yeni ay videosuyla daha sizlerle birlikteyim. 21 Ekim'de Terazi burcunun 28. derecesinde Türkiye Ankara saatiyle 15.27'de İzar sabit yıldızıyla kavuşumda önemli bir yeni ay deneyimliyoruz. Bakalım bu yeni ay sizin hangi yaşam alanlarınıza işaret edecek ve nasıl etkiler getirecek? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Yine ufak tefek sorularınız varsa bilin ki yanıtlıyorum çok detaylara girmemeniz koşuluyla. Diğer taraftan bir videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Hype seçeneğiniz aktifse de
daha geniş kitlelere önerilmesine destek verebilirsiniz bu videonun. Gelelim haritanızdaki detaylara. Terazi burcu demek sizin 11. eviniz demek sevgili yükselen yay burçları. Bundan dolayı da 11. evinizdeki konular temelinde yeni başlangıçlar yapabiliriz ama nasıl yapacağız detaylarına da gireceğim birazdan. O yüzden bizler geleceğe yönelik hedef ve hayallerimiz, kariyer kazançlarımız, sosyal çevre ilişkilerimiz, belki toplum önünde olmak istediğimiz konular ve yakın arkadaşlarımızla ilişkilerimizle ilgili yeni başlangıçlar yapabileceğimiz güzel bir dönemden geçiyor olabiliriz. Ancak haritada her ne kadar birebir denk gelen karşıt açılar olmasa da biraz uzak ortada da olsa bu yeni ayın Kiron'la karşıtlığı söz konusu. O yüzden sizler bu süreçte yeni bir adım atıyorsanız, yeni bir girişim yapıyorsanız geçmişte geleceğe yönelik, ileriye yönelik özellikle bu meslekte yükselmeyle bağlantılı olabilir, bir krizi aşıp hayata sıfırdan yeniden başlamakla bağlantılı olabilir. Bu alanda daha önce yaptığınız girişimlerde ne gibi hatalar yaptınız ya da başınıza ne gibi talihsiz durumlar geldi ve bu durumlar bir şekilde de kendini tekrar ettiyse bunları geçmişe bir dönüp gözlemlemeniz gerekebilir. Buralardan bazı sonuçlar çıkarmanız gerekebilir sevgili yükselen yaylar. Çünkü bu hatanın tekrar etme ihtimali çok yüksek yeni ay sürecinde. Hem yeni ayla karşıt hem Jüpiter'le kare açı alıyor bu Kiron. Demek ki bizler yeni girişimler yaparken neleri göz ardı ettik, ne gibi hatalar yaptık ya da başımıza ne gibi talihsiz durumlar geldi. Bunlara ciddi odaklanıyoruz. Buradan bir ders çıkarımı yapıyoruz ve önümüzdeki süreçte bu hatayı yeni aydın enerjisiyle durdurmaya çalışıyoruz. Yani aslında yeni ayda yapacağımız esas girişim bu devam eden zinciri kırmak olacak. Yani bir adım atacaksınız ama bu adımı atarken de geçmişin izlerinden de kurtulmaya çalışmanız sevgili yükselen yay burçları. Jüpiter'le yeni ayın bir karesi söz konusu. O yüzden de geleceğe yönelik hedefleriniz, hayalleriniz konusunda bazı krizleri, problemleri de aşmanız gerekiyor. Bir değişim, dönüşüm gerçekleştirmeniz gerekiyor. Özellikle işin maddi boyutu da varsa yani alacak verecek nafaka, kredi, miraslar, dıştan gelen gelirlerinizle ilgili gündemlerde sizi biraz zorlayabilir. O yüzden de bu alanda da biraz dikkatli olmamız gerekecek. Özellikle ailevi krizler, ailevi problemler, ailevi ortak gelir giderler söz konusuysa bu konulara dikkat ederek yeni bir adım atmanız da sizin için çok daha avantajlı olacak. Bunlar özellikle az önce dediğim gibi geçmişten gelen hatalarda olabilir, krizlerde olabilir. Çözümlemek adına 7 adımlar atmanız gerekiyor. Bu bilinçle hareket etmeniz gerekecek sevgili yükselen yay burçları. Diğer taraftan Jüpiter ve Kiron'un kare açısı da 5-8 ev aksına işaret ettiğinden dolayı yine aynı şekilde yeni bir adım attığınızda bunun sizin özel hayatınıza, aile hayatınıza yansımaları ne oluyor? Nasıl bir krizi de beraberinde getirebiliyoru düşünerek hareket etmeniz gerekecek. Aynı hataları tekrar etme şansınız yok. Bu yeni ayla bu zinciri dediğim gibi bir kez daha kırmanız gerekiyor sevgili yükselen yay burçları. Yeni ay haritasının bir diğer bence güzel ve önemli açısı Mars ve Kiron'un kavuşumu. Bu da sizin 12. evinizde kavuşuyor aslında sevgili yükselen yay burçları ve kendinizle yüzleşmek adına güzel bir enerjiyi açığa çıkarıyor diyebilirim. Burada yine yeni bir adım atmak istiyorsanız hayatınızda, yeni bir girişimde bulunmak istiyorsanız bu ilişki olabilir, evlilik olabilir, yeni bir ortaklı iş başlangıcı olabilir ya da rekabetin güçlü olduğu bir piyasaya giriş yapıyor da olabilirsiniz. Burada biraz kendi başınıza kalıp, yalnız başınıza kalıp güzel stratejiler belirleyebilirsiniz. Yapıcı adımlar ortaya koyabilirsiniz. Kendi başınıza kalmanız, biraz iç sesinizi dinlemeniz ve elle tutulur sonuçlar alabilecek projeler geliştirmeniz gerekiyor sevgili yükselen yay burçları. Bunu yaptığınız takdirde hem Jüpiter'den hem de Satürn'den olumlu destekler alıyorsunuz. Özellikle
Az önce bahsettiğim o krizleri çözebilmenin çözümü de aslında burada yatıyor olabilir. Jüpiter bu kavuşuma üçgen bir açıyla bağlanıyor. 5. evinizde değil ama 4. evinizdeki Satürn de buraya yine bir üçgen açıyla bağlanıyor. Demek ki hem özel hayatınızı yeniden yapılandırmak, yeni bir hayat başlangıcını olumlu şekilde başlatmak için kullanabilirsiniz bu enerjiyi. Hem de hayatınızdaki problemleri, az önce bahsettiğim olası sorunları çözebilmek, aşabilmek için de kullanabilirsiniz. Belki de biraz da olaylara bakış açınız hatalı olabilir. O yüzden de bunları da dikkate almanız gerekebilir. Yani değer yargılarınız, ön yargılarınız, olaylara bakış açınız, inancınız da aslında geçmişte sorun yaratmışsa bu açıdan da bakarak olayları değerlendirmeniz ve yeni ayda harekete geçmeniz sizin için avantajlı olabilir. Sevgili yükselen yay burçları. Venüs de sizin 11. evinizdeki seyrine devam ediyor. Yeni ay haritasında açısız bir pozisyonda. O yüzden de geleceğe yönelik hedefleriniz, hayalleriniz, girişimleriniz, sosyal çevre ilişkilerinizden de fayda görebileceğiniz, bu alandaki dengesizlikleri, eşitsizlikleri de dengeleme çabasında olumlu sonuçlar alabileceğiniz güzel bir dönem deneyimleyebilirsiniz. Gökyüzünün yeni ayın etkileri hayatınıza bu şekilde yansıyacak. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen oğlaklar ve oğlak burçları, yeni ay videosuyla daha sizlerle birlikteyim. Bakalım bu yeni ay sizin hangi yaşam alanlarınıza nasıl etkiler getirecek? Terazi burcunun 28. derecesinde 21 Ekim'de Türkiye Ankara saatiyle 15.27'de İzar sabit yıldızıyla kavuşumda önemli bir yeni ay deneyimliyoruz. Güzel mesajları olacak bize. Bunları birazdan sizlerle paylaşacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Hype seçeneğiniz aktifse kullanarak videonun daha geniş kitlelere önerilmesine destek verebilirsiniz. Ve en önemlisi de ufak tefek çok detaylı olmaması koşuluyla sorularınız varsa biliyorsunuz ki yanıtlamaya çalışıyorum. Yorumlar kısmına sorularınızı da bırakabilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürler. Geçelim yeni ay haritası bizim için ne ifade ediyor? Terazi burcu sizin kariyer alanınız sevgili yükselen oğlak burçları. Kariyerle ilgili yeni bir başlangıç, yeni bir durumun ortaya çıkması söz konusu olabilir. Tabii ki bildiğiniz üzere yeni aylar, yeni başlangıçlar için en uygun zamanlar olarak nitelendirilir. Buradan yola çıkarak da kariyerinizle ilgili, toplumsal statünüzle ilgili yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Bu bir evlilik olabilir, bir ilişki durumunda olmak dahi olabilir veya ortaklı bir işte yine olabilir. Tüm bu konularda aslında belki de var olan bir krizi aşarak yeni bir başlangıç yapma ihtimali ya da sıfırdan yeni bir başlangıç ihtimali de söz konusu olabilir. Ancak bu yeni başlangıcı nasıl yapmamız gerekiyor? Gökyüzü tam da bu noktada bize güzel ipuçları veriyor sevgili yükselen oğlak burçları. Dikkat etmemiz gereken nokta özellikle Kiron'un bu yeni ayın tam da karşı evinde olması. Bizler bir kariyer başlangıcı yaparken, bir toplumsal statü girişimi yaparken dediğim gibi bu bir evlilik ya da ilişki olabilir. Bu alanda daha önce geçmişte yaptığımız hataları tekrar etmemek durumundayız. Yani kariyerimize odaklanmış, özel hayatımızı, aile hayatımızı geri planda bırakmışsak ve bu alanda sorunlar yaşamışsak buna biraz dikkat etmemiz gerekecek. Yani evimizde bizi bekleyen biri varsa evimizdeki, hayatımızdaki kişinin de aslında biraz bize ihtiyacı olduğunu iyi gözlemlememiz gerekebilir. Ailede, özel hayatta bazı kırgınlıklar yaşanmışsa ve bunun temeli bizim sürekli kariyer odaklı olmamız olmuşsa burada biraz geçmişten ders almamız gerekebilecek gibi duruyor sevgili yükselen oğlak burçları. Jüpiter bu yeni ayı bir kare açıyla görüyor. Jüpiter Kiron'u da kare açıyla görüyor. O yüzden de 14 ve 7 ev aksında bir stres gözlemliyoruz aslında yeni ay haritasında. Evliliğiniz, ilişkiniz, ortaklı işleriniz, iş alanında rekabetli olduğunuz konularda dikkatli olmanız gerekiyor.
Az önce de belirttiğim gibi geçmişte sizi üzen, yaralayan konular ne olmuşsa ya da aile hayatınız, özel hayatınızda problemler yaratan ne olmuşsa bu sizin hatalarınız da olabilir ya da kontrolünüz dışında gelişmiş bazı olaylar da olabilir. Bunlar sizin üzerinizde yaralayıcı bir etki yaratmışsa bu konuların tekrar etme ihtimali oldukça yüksek. O yüzden de bu yeni ayda bizim aslında atacağımız adım bu tekrar eden, tekrara giren bir döngü halini alan durum ve olayları artık durdurabilmek adına da olmalı sevgili yükselen Oğlak burçları. Çünkü Jüpiter Kiron'la kare yapıyor ve Kiron yine yeni ayda kare karşıt açıda. Burada bize ciddi bir mesaj veriyor. Evliliğinizde, ilişkinizde, ortaklı işlerinizle ilgili konularda artık tekrar eden hataları, sizi üzen, kıran durumları durdurmak adına bir yeni adım atmanız gerekiyor. İzar sabit yıldızıyla da kavuşumda gerçekleşen bir yeni ay olması sebebiyle ki İzar'da zaten yine yeni planlar, yeni düzenlemeler demek. Tam da işte bu noktada bizler yeni planlar yapmalıyız, yeni düzenlemeler yapmalıyız ki hayatımızda tekrar eden, bizi üzen, kıran döngülerin önüne geçebilelim. Bu bizim için önemli olacak. Jüpiter baktığımız zaman sizin zaten 12. evinizi ve 3. evinizi yönettiğinden dolayı da kontrol dışı gelişmelere, belki de yakın çevrenizin ilişkinize, evliliğinize, özel hayatınıza müdahalelerine karşı da biraz dikkatli olmanız gerekebilir. Bu yeni ayda güzel bir kavuşumla da karşı karşıyayız 11. evinizde. Merkür ve Mars 11. evinizde kavuşumdalar ve Jüpiter ve Satürn'le de güzel olumlu açılar içerisindeler. O yüzden de geleceğinize yönelik kariyer kazançlarınızla ilgili, belki toplum önünde olmakla ilgili, yakın arkadaşlarınızla ilgili de güzel yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Merkür ve Mars'ın özellikle Akrep burcundaki enerjisi daha yapıcı, konuları çok daha derinlemesine ele alır yönde olduğundan ve elle tutulur sonuçlar alabileceğiniz hamleler yapmanıza sizi yönlendireceğinden dolayı da güzel bir başlangıç, yeni bir karar alma için değerlendirilebilecek pozitif bir kavuşum. Jüpiter yine 7. evden sizi destekliyor. Demek ki bu yönde bir adım attığınız takdirde eşinizden, iş ortağınızdan da, hayatınıza kattığınız kişiden de güzel bir destek, onay da alabilirsiniz. Bir diğer taraftan da yine kardeşlerinizden, kuzenlerinizden, yakın akrabalarınızdan da olumlu, destekleyici, yapıcı bir etki de alabilirsiniz. Ya da bir diğer taraftan yeni bir ticari girişim yapıyorsanız, iletişim, ulaşım, eğitim, belki turizm temelinde bazı yeni adımlar atmak istiyorsanız geleceğe yönelik yapılandırıcı ve uzun vadede size avantaj getirecek bir sürecin başlangıcı olarak da değerlendirebiliriz. Bu yeni ay haftasını, özellikle de Merkür ve Mars'ın kavuşum etkisini. Gökyüzünde kariyer evinizde yine Venüs'ün de ilerlediğini gözlemliyoruz. Kariyer alanınızda da güzel dengelemeler yapabilirsiniz. Bu süreçte iyileştirici etkiler getirecektir size. Pozitif etkiler sağlayabilir. Venüs en azından bu hafta içerisinde bir zorlayıcı açısı yok. Aslında haritada da açısız pozisyonda, enerjisini kendi olmak istediği gibi göstereceğinden dolayı o denge, adalet sağlayıcı enerjisini güzel bir şekilde gösterebilir kariyer alanınızda, toplumsal statü alanınızda sevgili yükselen Oğlak burçları. Gökyüzünün yeni ayın enerjileri bu yönde olacak. Verdiğim tiyolara dikkat, geçmiş hataların, geçmişten gelen o döngünün artık kırılma zamanı. Yeni ayla birlikte bu yönde harekete geçmemiz gerekecek. Mars ve Merkür enerjisiyle de geleceğe yönelik hayallerimizi gerçekleştirmek, yapılandırmak adına da elle tutulur sonuçlar alabileceğimiz girişimlerde bulunabiliriz. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen kovalar ve kova burçları, yeni ay videosuyla daha karşınızdayım. Terazi burcunun 28. derecesinde 21 Ekim'de Türkiye Ankara saatiyle 15.27'de İzar sabit yıldızıyla kavuşumda önemli bir yeni ay deneyimliyoruz. Bakalım bu yeni ayın etkileri bizim hayatımıza nasıl yansıyacak? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim.
Videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basarak yine bana destek verebilirsiniz. Hype seçeneğiniz aktifse videonun daha geniş kitlelere önerilmesi noktasında da yine bana destek verebilirsiniz. Ufak tefek sorularınız varsa biliyorsunuz ki her zaman yanıtlamaya çalışıyorum. Çok detay içermediği takdirde size yanıt vermeye çalışıyorum. Herkese şimdiden teşekkürler. Geçelim bu yeni ayın sizin için ne ifade ettiğine. Yeni aylar bildiğiniz üzere yeni başlangıçlar yapmak için en doğru zaman olarak belirtilir ama bu başlangıçları yaparken de niçin yapmalıyız ve neye hizmet etmeli bunu biraz dikkatli analiz etmemiz gerekecek. Özellikle bu yeni ayda. Yeni ay 11. evinizde gerçekleşecek. Yani burada meslekte yükselme, uzmanlaşma, mesleki anlamda daha geniş kitlelere hitap edebilme, yurt dışı ile bağlantılı her konu, yurt dışı yabancılarla çalışıyorsanız bunlarla ilgili olabilir. Yine yüksek eğitimle bağlantılı olabilir. Sosyal medya girişimleriniz söz konusuysa, ticari girişimleriniz söz konusuysa, yaşam felsefeniz, inançlarınız da yine bu alanda değerlendirilebilir. Bizler temelde bu konularla ilgili yeni bir başlangıç yapma isteğindeysek yapabiliriz ama nasıl yapacağız? Esas konu bu. Çünkü Kiron'un güçlü bir etkisi söz konusu bu yeni ayda tam da karşıt evde bulunuyor. Sizler yeni bir girişim yaptığınız takdirde aslında geçmişten peşinizden gelen, sizi kıran, üzen olayları da artık aslında durdurmak amacıyla yola çıkmalısınız. Gökyüzü bize bu mesajı veriyor. Kiron 3. evinizde. Demek ki sizler, kardeşler, kuzenler, yakın akraba ilişkileri ve belki de bu kişilerle birlikte çalıştığınız durumlar söz konusuysa veya bu kişilerle muhatap olmak durumunda kaldığınız olaylar, durumlar söz konusuysa ve bu olay ve durumlar sizin için kırıcı, üzücü ve yaralayıcı bir nitelik taşıyorsa burada gerçekten de bizler artık buna dur diyecek şekilde bir yeni adım atmak durumundayız sevgili yükselen Kova burçları. Orada dikkat etmemiz gereken şey bizi yaralayan ve hala dönem dönem tekrar eden olayların önüne geçebilmek olacak. Jüpiter de Kiron'la kare açı yapıyor ve yeni ayla kare açı yapıyor. Aslında bu kişilere karşı sorumluluklarımız neler? Bunu biraz detaylı gözlemlememiz gerekiyor. Bu kişilerle sorumluluk bazında, iş anlamında, gündelik hayat anlamında ne gibi bağlarımız var ve bu bağlar bizi nasıl kırıyor, nasıl incitiyor? Bunları detaylıca göze almamız gerekecek. Özellikle de biz geleceğe yönelik bazı girişimler yapmak istiyorsak ayağımıza zincir olan bu hatalar zincirinden kurtulmamız da gerekiyor. Bu hata da olabilir ya da sizin dışınızda sizin için kırıcı bir olaylar zincirine dönüşen olayların bütünü de olabilir. Burada gerçekten dediğim gibi artık bu zinciri kırma zamanı. Yani geleceğe yönelik bir adım atacaksak sorumluluklarımızdan, bu kişilerin bizi üzen, kıran sorumluluklarından ya da bizim üzerimize yükledikleri o sorumluluklardan kurtulmamız gerekiyor sevgili yükselen Kova burçları. Jüpiter'in dediğim gibi Kiron'la kare açısı tam da bu sorumluluklar temasına vurgu yapıyor. Bu kişilerle olan sorumluluk temelinde bağlantılarınızı bir gözden geçirmeniz gerekecek çünkü tekrar etme aşamasında. Diğer taraftan Jüpiter yine yeni ayda da bir kare açı gerçekleştiriyor. Kariyerde yükselme, daha geniş kitlelere ulaşma ya da belki de bu alanda kendinizi daha huzurlu hissetme çabasında da aynı şekilde geçmişten gelen o hatalar zincirini ya da istenmeyen sizi üzen olaylar zincirinin üzerine yürümeniz, bunun için bir çözüm üretmek adına aslında yeni ayla yeni bir adım atmanız da gerekecek. Yani artık bu gidişata dur demeniz gereken bir yeni ay teması vurgulanıyor gökyüzünde. Detaylara baktığımız zaman aslında kariyer evinizde güzel etkiler de alıyorsunuz. Mars ve Merkür Akrep Burcu'nda bu alanda kavuşumdalar. Elle tutulur, pratikte uygulanabilir yeni kararlar, yeni projeler geliştiriyor olabilirsiniz sevgili yükselen Kova burçları. Bu özellikle baktığımızda bir ticari girişim, iletişim, ulaşım, eğitim,
turizm alanıyla bağlantılı bir girişim olabilir. Diğer taraftan da 5. evinize de işaret ettiğinden dolayı Merkür tam da yeni girişim temasını vurguluyor diyebiliriz. Belki bu alanda yine bazı problemler söz konusuysa da bu problemleri de aşabileceğiniz, bunların maddi boyutunu da aşabileceğiniz güzel destekleyici bir kavuşumla karşı karşıyayız. Çünkü hem Jüpiter'den bir üçgen açı alıyor hem de Satürn'den güzel destekleyici bir açı alıyor. Yani çalışma hayatımızla ilgili güzel pozitif gelişmelere, yeni başlangıçlara da açık olacağımız bir yeni ay sürecindeyiz ve bunun para hanemizi uzun vadede olumlu yönde yapılandıracağını da yapılandırabileceğini de söylemek gayet mümkün sizin açınızdan sevgili yükselen Kova burçları. Yani evet, yeni ayla birlikte bir taraftan o geçmişten gelen kırgınlıkları aşmak adına yeni bir adım atmak bizim için ve buna dikkat ederek yeni adım atmak bizim için önemli olurken kariyer alanında da destekleyici, avantajlı, güzel fırsatlar da yakalayabileceğiz gibi görünüyor. Venüs'e baktığımız zaman Venüs de 9. evinizde seyrine devam ediyor ve aslında az önce bahsettiğim o yabancılarla ilişkiler, meslekte yükselme, genişleme, yaşam felsefemiz, inançlarımız noktasında bize güzel pozitif bir enerji sağlıyor. Haritada stresli bir açısı yok, hatta açısı yok. O yüzden de bu alandaki dengeleri sağlamakta işimizi kolaylaştıracak gibi de duruyor. Yeni ayın gökyüzünün enerjileri hayatımıza bu şekilde yansıyacak gibi görünüyor. Hata yapmamaya, tekrar eden hataları önünü almaya dikkat etmemiz gerekiyor. Gökyüzü buna işaret ediyor ya da bizi üzme potansiyeli olan ve tekrar etme potansiyeli olan olayların önüne de geçebileceğimiz şekilde yeni bir adım atmamız gerekiyor. Kariyer alanında da pozitif gelişmelere açığız. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen balıklar ve balık burçları, yeni bir haftada yeni ay videosuyla daha karşınızdayım. Bakalım Terazi burcunun 28. derecesinde 21 Ekim'de gerçekleşecek olan bu yeni ay, İzar sabit yıldızıyla da kavuşumda olacak bu yeni ay sizin hangi yaşam alanlarınıza nasıl etkiler getirecek bakalım birlikte. Ama detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Videoya yorum, soru bırakmak isterseniz özellikle çok detaya girmeyen sorularınızı biliyorsunuz ki yanıtlamaya çalışıyorum. Yorumları kısmına bırakabilirsiniz. Hype seçeneğini kullanarak eğer aktifse hesabınızda videonun daha geniş kitlelere ulaşmasını yine destekleyebilirsiniz. Ve gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı da unutmayın. Gelelim şimdi yeni ay sizin için ne ifade ediyor sevgili yükselen balık burçları. 8. evinizde bir yeni ay deneyimliyorsunuz. O yüzden de aslında hayata yeniden başlamak, sıfırdan başlamak için belli konularda olumlu yönde değerlendirebilirsiniz bu yeni ayı. Bu yeni bir girişim, yeni bir aşk başlangıcı ya da aşk hayatımızdaki bir krizi, problemi aşmak için de kullanılabilir. Yeteneklerimizde kendimizi gösterme noktasında, sahnede olma noktasında yine değerlendirebiliriz. Geçmişte özellikle bu yönde problemler yaşamışsak tam da harekete geçme zamanı diyebiliriz. Bunun detaylarını da aslında birazdan sizlere aktaracağım. Diğer taraftansa çalışma hayatımızla ilgili de yine güzel yeni başlangıçlar yapmak adına kullanabiliriz yeni ay enerjisini temelde. Çünkü yeni aylar bildiğiniz üzere zaten yeni başlangıçlar yapmak için güzel bir zaman dilimidir. Ama bu enerjiyi nasıl yönlendireceğimiz, hangi amaca hizmet etmesi gerekiyor? Buradaki detaylar da özellikle bu yeni ayda oldukça önemli. Kiron'la karşıt açıda bir yeni ay deneyimliyoruz sevgili yükselen balık burçları. 8. evimiz aynı zamanda bu arada atlamadan yani alacak verecek nafaka, kredi, pasif gelirler, dıştan gelirler, ortak gelirlerle de bağlantılıdır. Bu konular temelinde de yeni girişimler yapılabilir gibi duruyor yeni ayla birlikte, ancak Kiron'la karşıtlığına gelirsek. Aslında belki de bizim işte tam bu konularda yani alacak, verecek, nafaka, kredi gibi konularda sürekli yara aldığımız gelişmeler gündeme geliyor olabilir ve bu yeni ayda da
Aynı sorunlar kapıyı çalmak üzere. Dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü yine kazanç hanemiz zarar görebilir. Belki ödemediğimiz borçlarımız vardır ya da ortak gelir giderlerimiz vardır ya da dıştan gelmesini beklediğimiz bazı kazançlarımız vardır ama gelmeyebilir ve burada biz kişisel anlamda, kişisel kazançlarımız noktasında zorlanabiliriz, zarara uğrayabiliriz. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü Kiron burada ikinci evinizde yerleştiğinden dolayı geçmişte yaptığınız hatalara dikkat çekmeye çalışıyor. Ya da geçmişte siz hata yapmasanız da başınıza gelmiş olaylar kişisel kazanç hanenizi zorlamışsa, sizin üzerinizde uzun süre tekrar eden sonuçları ortaya çıkarmışsa, burada dikkat etmeniz gerektiğine dikkat çeken bir yeni ay ile karşı karşıyayız. Kaldı ki Jüpiter de burada Kiron'la kare açıda sevgili yükselen balık burçları, maddi konulara oldukça dikkat etmemiz gerekiyor. Aslında bu yeni ayın bize vermeye çalıştığı mesaj tam da bu noktada olacak. Yani bizler maddi konularda geçmişte bizi üzen, kıran ya da yaralayan olaylarla karşılaşmışsak ve bu olaylar dönem dönem tekrar ediyorsa, bizim sebebiyet verdiğimiz şekilde ya da dıştan bizi etki eden olaylar şeklinde de hayatımıza yansıyorsa da bunların artık önüne geçecek bir yeni adım atmamız gereken bir yeni ay sürecindeyiz. Gökyüzü bize bir noktada da bu mesajı veriyor. Yani kazançlarınız, harcamalarınız, sürpriz gelir giderler ya da ödemeleriniz, pasif gelirler noktasında artık öyle bir adım atmalısınız ki bu durum tekrar etmemeli. Yani alacak verecek nafaka ödemeler gibi problemler sizin kişisel kazanç hanenize olumsuz etkiler getirmemeli. Bunun önünü alacak şekilde geçmişten dersimizi alarak yeni bir adım atmamız gerekiyor. Jüpiter Kiron'la 5-2 ev aksında kare yaptığından dolayı yaptığınız yeni girişimlerin de aslında bütçenize, kazanç hanenize ne gibi zorlamalar yaratacağını da hesaba katarak ilerlemeniz gerektiğine dikkat çekiyor haritada ve bu yine dediğim gibi az önce de kapınızı çalmak üzere. Yeni ayda bunun önüne geçecek yeni bir adım atmanız gerekiyor sevgili yükselen balık burçları. Jüpiter sizin yönetici gezegeniniz olduğundan dolayı da direkt doğrudan sizin yaptığınız girişimlerin bütçenize olumsuz etkilerinden bahsetmek mümkün. Oradan da baktığımızda yine yapacağınız yeni girişimlerin ortak gelirler ya da size ait olmayan paralara belki de dayalı olmaması gerekiyor. Siz kendi kişisel kazançlarınızla, kişisel varlıklarınızla yola çıkmak durumundasınız. Bu yönde hareket etmelisiniz. Aksi takdirde dediğim gibi o Kiron'un döngüsü tekrar ettikçe siz kişisel kazançlarınız noktasında kayıplara uğramaya açık bir pozisyonda olabilirsiniz sevgili yükselen balık burçları. Bunlara dikkat ederek bir yeni adım atıyoruz. Hatta tam da bu döngüyü kırmak adına yeni bir adım atıyoruz bu yeni ayla birlikte sevgili yükselen balık burçları. Bu oldukça önemli. Ve bu şekilde davrandığımız takdirde de artık önümüzü çok daha net görebilmemiz mümkün olabilir yeni ayın enerjisiyle. Yeni ay haritasına baktığımızda Merkür ve Mars'ın da çok olumlu bir kavuşumla size fırsat yarattığını gözlemliyoruz. 9. evinizde yani yurt dışıyla bağlantılı konular, yabancılarla işbirlikleri, sosyal medya girişimleriniz, yüksek eğitim, meslekte uzmanlaşma, yükselme gibi konularda da avantajlı olacağınız bir döneme giriş yapıyorsunuz. Özellikle önümüzdeki günlerde Satürn ve Jüpiter'le üçgen açısının daha da netleşecek olması, mesleki konularda yükselme, dediğim gibi kendimizi geliştirme, uzmanlaşma, yurt dışıyla bağlantılı konularda size büyük avantajlar getirebilir. Yani bu konular temelinde de aslında yeni girişim yaptığınız takdirde fırsat ve şanslar sizden yana olacak sevgili yükselen balık burçları. Satürn'ün etkisi de uzun vadede avantajlı bir etki yaratacaktır. Bu konular temelinde sizin için özellikle geleceğe yönelik uzun vadeli girişimler noktasında güzel fırsatlar getirecek bir açıdan bahsediyoruz.
Yeni ay haritasına baktığımız zaman bir diğer taraftan da Venüs sizin terazi burcunuzda 8. evinizde seyrine devam ederken alacak verecek nafaka, miras gibi konularda da adalet bulmanıza yardımcı olacak, denge kurmanıza yardımcı olacak gibi görünüyor. Burada açısız şekilde devam ettiğinden dolayı enerjisini olması gerektiği gibi yansıtacaktır. Dengesizlikler, adaletsizlikler varsa bu konularda enerjisiyle o denge ve adaleti yakalama şansınız da yüksek olabilir diye ümit ediyorum. Yeni ay haritasının etkileri bu şekilde olacak. Dediğim gibi yeni girişimler yapıyorsak maddi konularda geçmişe bir dönüp bakıyoruz. Aynı hatayı tekrar etmiyor dersimizi alarak o döngüyü kırarak yolumuza yeni bir girişim yaparak devam ediyoruz. Mars ve Merkür'ün olumlu açısı da yine bize meslekte yükselme şansı verecektir. Yeni girişimler, atılımlar yaptığımız takdirde, yeteneklerimizle kendimizi ortaya koymaya çalıştığımız takdirde güzel, yapıcı ve geleceğe yönelik uzun vadede avantajlı fırsatları yakalayabiliriz gibi görünüyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle.